Bazen hayat umulmadık anlardaki değişimleriyle var ya da yok eder insanı. Öylesine sürprizlerle doludur ki sırtındaki küfeyi alır kiminden, elmasları yükler taş yerine kimine. İşte Martin içinde o sabah yeni deneyimlerle, hatta yepyeni gelişmelerin başlangıcı olacak şeylerle doluydu. Bu aynı zamanda büyük bir deneyimdi de. Odasında kahvesini içerek gazetesini açan Martin birdenbire kendini manşette gördü. Ani bir şaşkınlık geçirdi. Ne yapmıştı da manşeti doldurmuştu? Habere göre kendisi Oakland sosyalistlerinin en ünlü lideriydi. Bağlıları onu tapacak derecede seviyor, sözlerini emir kabul ediyorlardı. Toy gazetecinin kendi namına kaleme aldığı şiddetli söylevi baştan sona okudu. Bunca şeyi kendisinin nasıl söylediğini gülerek anımsadı. Söylevin basitliğine hem kızdı hem de güldü. Akşam birisinden gelip de kendini külçe gibi koltuğa attığında Martin yattığı yerden, "Herif ya sarhoştu ya da bir cani kadar kötü niyetli," dedi. Birisinden, "Peki ama ne diye aldırış ediyorsun sen? Gazete okuyan burjuva domuzlarının onayını almak istemiyorsun herhalde," diye sordu. Martin biraz düşündükten sonra, burjuvanizinin ilgisi ya da tepkisinin kendisini ilgilendirmediğini belirterek, "Bu haber Ruth'un ailesiyle olan yakınlığımı oldukça kötü bir duruma sokacak. Babası daima benim sosyalist olduğuma inanmıştır. Bu sefil herifler de şimdi onun inancını daha da kuvvetlendirecek," dedi. Sonra konuyu değiştirdi. "Sana bugün yazdıklarımı okumak istiyorum. Okuyacağım şey gecikmiş tabii. Neredeyse yaraladım." Martin yüksek sesle okurken Maria içeriye şık giyinmiş, çevresine tepeden bakan bir genç soktu. Adam Martin'e bakmadan önce gözlerini gaz ocağının ve köşedeki mutfağın üzerinde dolaştırdı. "Bir ısındın. Otur," dedi. Martin gence yatağın üstünde yer açtı ve ne istediğini söylesin diye bekledi. "Dün gece konuşmanızı dinledim Mr. Yadın. Şimdi de sizinle söyleşi yapmaya geldim," diye başladı. Brissenden sıkı bir kahkaha attı. Muhabir bu canlı cenazeye değer biçmek ister gibi şöyle hızlı bir bakış fırlattıktan sonra, "Bir sosyalist kardeş mi?" diye sordu. Martin yumuşak bir sesle, "Demek röportajı yazan bu ha? Yahu bu daha çocuk." Brissenden, "Niye yapıştırmıyorsun herife?" diye sordu. Muhabir çevresinde kendi hakkında yüzüne karşı bu şekilde konuşulmasından afallamıştı. Ne var ki o sosyalist toplantısını parlak bir şekilde betimlediği için takdir edilmiş ve toplumu tehdit eden bu teşkilatlı tehlikenin lideri Martin Eden'la söyleşiye gönderilmişti. "Resminizin çekilmesine itiraz etmezsiniz değil mi Mr. Eden?" dedi. "Dışarıda foto muhabirim bekliyor. Kendisi diyor ki, güneş daha fazla alçalmadan resminizi alıversek iyi olacakmış. Ondan sonra söyleşiyi yaparız." Brissenden düşünceli bir tavırla, "Bir fotoğrafçı, vur kerataya Martin, vur, vur ona," dedi. Martin cevaben, "Galiba yaşlanıyorum. Vurmam gerektiğini biliyorum ama hakikaten yüreğim kabul etmiyor. Değmez bana kalırsa." Brissenden onu azarlayarak, "Bakma gözünün yaşına," dedi. Martin, "Düşünmeye değer," deyip devam etti. "Ne var ki bu iş için yeteri kadar hırs yok içimde. Bu herif de beni o kadar hırslandıracak, o enerjiyi doğuracak değerde değil.
Anlarsın ya, insanın yumruk atması için bir enerji harcaması gerek. Hem ne önemi var? Genç gazeteci çalımlı bir tavırla. Doğrudur, sorunu böyle değerlendirmek gerekir dedi. Ama bu arada da gittikçe artan bir endişeyle kapıdan tarafa bakmaya başlamıştı bile. Martin bütün dikkatini Brisenden'a vererek, "Ama bir satır bile doğru değildi yazdıklarının," dedi. Gazeteci cesaret edip, "Genel içerikte yapılmış bir tarifti. Sonra reklam da oldu. Önemli olan budur. Size bir lütuf gösterdik." Brisenden çok ciddi bir tavırla, "Çok iyi bir reklamdır Martin oğlum," diye tekrarladı. Martin de yardım etti. "Hem de bana bir lütufmuş. Düşünsene bir kere." Gazeteci sanki ilgi bekliyormuş gibi bir hava takınarak, "Durun bakayım, nerede doğdunuz Mr. Eden?" diye sordu. Brisenden, "Not filan aldığı da yok. Hepsini aklında tutuyor," dedi. Toy gazeteci endişeli görünmemeye çalışarak kısık bir sesle, "Bu bana yeter. İyi bir raportör not tutmakla vaktini kaybetmez." Brisenden, "Martin, eğer vurmazsan buna, vurur vurmaz şurada düşüp öldüreceğimi bilsem bile ben kendim yapacağım bu işi." Martin, "Kıçına birkaç şamar atsak nasıl olur?" diye sordu. Brisenden cezayı ciddi bir şekilde değerlendirdikten sonra başıyla onayladı. Bir süre sonra Martin gazeteciyi yüzü yere, kıçı havaya doğru dizlerinin arasına sıkıştırmış olarak yatağının kenarına oturtmuştu. "Sakın ısırayım deme," diye gazeteciyi uyardı Martin. "Yoksa suratını yumrulamak zorunda kalırım. Yazık olur, zira güzel bir yüzüm var." Sağ eli kalktı ve indi. Ondan sonra da hızlı ve şaşmaz bir ritimle kalkıp inmeye başladı. Gazeteci çırpındı, küfretti, kıvrandı ama ısırmaya cesaret edemedi. Brisenden onu büyük bir ciddiyetle seyrediyordu ama bir ara heyecanlanıp, "Dur bir kere de ben yapıştırayım," diye yalvararak vişne şişesini kavradı. Nihayet Martin dayak atmaktan vazgeçince, "Özür dilerim, elim yoruldu," dedi. "Adam akıllı uyuştu elim." Gazeteciyi doğrultup yatağın üstüne oturttu. Delikanlı kızarmış yanaklarından aşağı çocuksu bir öfkenin gözyaşları süzülürken, "Sizi bu yaptığınızdan ötürü tutuklatacağım. Sizi pişman edeceğim." Martin, insanı aşağılara götüren bir işe başladığının farkında değil. İnsanın hemcinsleri hakkında kendisinin yaptığı gibi yalan söylemesinin şerefli, dürüst, mertçe bir iş olmadığını bilmiyor. Martin susunca Brisenden'ın sesi duyuldu. "Öğrenmek için bize gelmesi lazım." Brisenden, "Ama yine daha vakit var," diye cevap verdi. "Onu kurtarmak için istersen o mütevazi aracını kullanabilirsin hala." "Neden bırakmadın vurayım bir kerecik? Çorbada benim de tuzum bulunsun isterdim." Günahkar ruh içini çekerek, "İkinizi de tutuklatacağım, koca ayılar sizi," dedi. Martin acımış gibi başını iki tarafa sallayarak, "Yok, yok, yok cici. Aynı zamanda çok zayıf bunun ağzı. Korkarım ki elimi boşa yordum." Delikanlının düzelmeye niyeti yok. Eninde sonunda büyük ve başarılı bir gazeteci olacaktır. Vicdan yok mu bu delikanlıda? Yalnız bu bile onun büyük adam olmasına yeter. Bu laf üzerine gazeteci kapıdan çıkıp gitti. Ama Brisenden'ın hala elinde tuttuğu şişeyle sırtına vurmasından korktuğu için de odadan çıkıncaya kadar titredi. Martin ertesi günkü Sabah gazetesinden kendisi hakkında bilmediği daha birçok şeyler öğrendi.
Kendisiyle yapılan söyleşide muhabire verdiği demeçte, "Biz toplumun can düşmanıyız," demiş. "Hayır, biz anarşist değil, sosyalistiz." Muhabir kendisine bu ikisi arasında pek fark olmadığını söylediği zaman da Martin ses çıkarmadan kabul etmiş ve omuzlarını silkmiş. Martin tasvirde edilmişti. En dikkati çeken yerleri, eşkıya ellerine benzeyen elleriyle çakmak çakmak bakan kanlı gözleriymiş. Ayrıca kendisinin her akşam City Hill Parkı'nda işçilere nutuk çektiğini öğrendi. Ayrıca halkın kafasına kötü tohumlar saçan anarşistler ve tahrikçiler arasında en çok dinleyici toplayanının kendisi olduğunu da öğrendi. Muhabir, Martin'in ufak yoksul odasının çok renkli bir tablosunu çizmiş, gaz sobasını, odadaki tek sandalyeyi, Martin'e arkadaşlık eden ve sanki 20 yıl bir kale zindanındaki mahpusluğundan yeni çıkmışa benzeyen hortlak kılıklı arkadaşından da söz etmişti. Muhabir hiç boş durmamıştı. Sağa sola koşmuş, Martin'in aile tarihini karıştırmış ve Mr. Hickbottom'ın kendi mağazasının kapısı önünde bir fotoğrafı çektirmişti. Bu centilmen eniştesinin sosyalistçe fikirlerine kendisini de tahammül edemeyen ve eniştesini kendisini iş teklif ettiği halde kabul etmeyen, hiçbir işe yaramaz ve eninde sonunda cezaevini boylayacak bir tembel olarak karakterize eden akıllı bir iş adamı diye gösterilmişti. Aynı şekilde Mariam'ın kocası Mr. Herman Van Smith ile de bir söyleşi yapılmıştı. O da Martin'in ailesinin yüz karası diye bahsetmiş ve enişte olarak onu reddetmişti. Van Smith muhabire, "Benim sırtımdan geçinmeye kalktı. Ama dur bakayım arkadaş deyip bu işe bir son veriverdim. Bir daha avantayı zor bulur o. Çalışmayan adamda iş yok, benden de böyle yazın." Bu sefer Martin gerçekten kızdı. Brissenden bütün bu olanlara tatlı bir şaka diye bakıyor, fakat işi Ruth'a açıklamanın ne kadar güç olduğunu bilen Martin'i bir türlü teselli edemiyordu. Ruth'un babasına gelince, Martin onun da son derece sevinmiş olduğunu ve nişanı bozmak için bu olayı istismar edeceğini biliyordu. Hem de ne derece istifaya kalkışacağı yakında anlayacaktı. Akşam postası ona Ruth'tan bir mektup getirdi. Martin mektubu aldı ve bir felaket sezinleyerek kapının önünde açıp okudu. Mektubu okurken elleri tıpkı sigara içtiği eski günlerdeki gibi mekanik bir şekilde cebine gidip tütün ve kahverengi sigara kağıdını aradı. Ceplerinin boş olduğunu unutmuştu. Sigara sarmaya yarayacak kağıt parçasını da elinde tuttuğunun farkında değildi. Bu bir aşk itiraz mektubu değildi. Bu mektupta öfkeden de iz yoktu. Ama birinci cümleden en son cümleye kadar mektup baştan aşağı hayal kırıklığı kokuyor ve bir incinişi anlatıyordu. Ruth ondan daha iyi şeyler beklermiş. Martin'e olan aşkının onu ciddi ve temiz bir hayat sürmeye itecek kadar değeri bulunmadığını ve onun artık gençlik çağı çılgınlıkları atlattığını sanıyormuş. Halbuki şimdi annesiyle babası çok sert bir tavır takınıp onun nişanı bozmaya zorlamışlar. Olaylar onları haklı çıkardığı için de Ruth buna kabule mecburmuş. Zaten ilişkilerinde hiçbir zaman mutlu olmalarına imkan yokmuş. Bu daha başından bahtsız bir teşebbüsmüş. Ruth'un bütün mektupta üzüldüğü ve Martin'e çok acı gelen tek bir nokta vardı. Şöyle yazıyordu Ruth:
Ne olurdu sanki bir işe yerleşseydin de adam olmaya çalışsaydın. Ama bu olacak iş değildi. Senin geçmişin başıboş düzensiz bir yaşayışla dolu. Seni ayıplamamak lazım. Sen ancak kendi huyuna ve küçükken aldığın terbiyeye uygun olarak hareket edebilirdin. Onun için seni ayıplamıyorum, Martin. Lütfen bunu hatırından çıkarma. İkimiz de hata ettik. Yanlıştan çabuk döndüğümüz için şanslı sayılırız. Mektubun sonlarına doğru da beni görmeye kalkışmanın faydası yok. Hem ikimiz için hem de annem için tatsız bir karşılaşma olur. Onu zaten son derece üzmüş bulunuyorum. Bunu affettirmek için çok gayret harcamam gerekecek diyordu. Martin mektubu sonuna kadar dikkatle ikinci kez okudu. Ondan sonra oturup cevap yazdı. Sosyalistler toplantısındaki konuşmasının ana hatlarını vererek söylediklerinin gazetenin kendi ağzındanmış gibi yazdığı şeylerin her bakımdan aksi olduğunu işaret etti. Mektubun sonlarına doğru Martin yine yana yakıla aşk için yalvaran Tanrı'nın çılgın aşığı olmuştu. Lütfen bana cevap ver diyordu. Vereceğin cevapta senden bir tek şey öğrenmek istiyorum. Beni seviyor musun? Bu tek kelime sorunun cevabını ver. Ama ne ertesi gün ne de daha sonraki gün hiçbir cevap gelmedi. Gecikmiş, el sürülmeden masanın üstünde kalmıştı. Masanın altında da geri çevrilen yazılarının meydana getirdiği yığın günden güne büyümekteydi. Martin'in deliksiz uykuları hayatında ilk defa bozuluyor, uykuları kaçıyor ve Martin uzun, rahatsız geceleri kendini yatakta oradan oraya atarak geçiriyordu. 3 defa Morse'ların evine uğradı. Fakat üçüncüde kapıyı açan uşak tarafından geri çevrildi. Brissenden otelinde hasta yatıyordu. Dışarı çıkıp dolaşamayacak kadar zayıf düşmüştü. Martin çoğunlukla onun yanında olduğu halde Brissenden kendi dertleriyle Martin'i üzmüyordu. Zira Martin'in başında sürüyle dert vardı. Gazetecinin yaptığı iş Martin'in umduğundan da daha geniş bir çevreyi ilgilendiren sonuçlar vermişti. Portekizli makkal Martin'e daha fazla kredi açmayı reddetmiş, Amerikalı olan ve Amerikalı oluşuyla övünen manav ise Martin'i vatana ihanetle suçlandırıp onunla alışverişi tamamıyla kesmişti. Bu adam vatanseverliğini o derece ileri götürmüştü ki Martin'i hesabı ödemeye kalkışmaktan bile men etmişti. Komşular arasındaki konuşmalar da aynı cins duyguların doğmasına yol açmış ve Martin'e duyulan öfke çok artmıştı. Kimse vatan haini bir sosyalistle alışveriş etmek istemiyordu. Zavallı Maria arada kalmıştı ve korkuyordu. Yine de Martin'e sadık kaldı. Komşuların çocukları vaktiyle Martin'i ziyarete gelen büyük akrabanın kafalarında yarattığı korkudan kurtulmuş, kendilerini emniyete alacak kadar uzaklaşıp Martin'e serseri ayyaş diye bağırmaya başlamışlardı. Bununla beraber Silva ailesinin çocukları Martin'in şerefine bir sürü meydan savaşı vererek onu sadakatle savunmaktaydılar. Gözlerinin morarması, burunlarının kanaması artık günlük olağan işlerden sayılmaya başlamıştı ve bu tabii Maria'nın işlerini daha çok karıştırıyor, dertlerini çoğaltıyordu. Bir keresinde Martin yolda Gertrude'a rastladı ve öğrendiklerinin tamamıyla doğru olduğuna emin oldu. Bernard Higginbotham, Martin'e ailesinin şerefini herkesin gözünde lekelediği için ateş püskürüyormuş ve Martin'in evine girmesini de yasaklamış. Gertrude,
"Niye buralardan gitmiyorsun Martin?" diye adeta yalvarmıştı. "Buradan git, bir iş tut, kendine bir çeki düzen ver, her şey unutulunca geri gelirsin." Martin başını salladı ama hiçbir açıklamada bulunmadı. Nasıl açıklayabilirdi? Aile bireyleriyle arasındaki korkunç zihni uçurum Martin'i dehşete düşürmüştü. Bu uçurumu aşıp da onlara durumunu anlatmasına imkan yoktu. Ne İngiliz dilinde ne de herhangi bir dilde onlara tutum ve davranışlarını anlatabilmesini sağlayacak kelimeler yoktu. Martin'in hesabına onların gözünde en yüksek davranış bir iş sahibi olmaktı. Onların ilk ve son sözleri buydu. Bütün fikirleri işte kabaca bu özelliğe sığdırılabilirdi. Bir iş tut, çalış. Kız kardeşini konuşurken Martin zavallı budala köleler diye düşündü. Kölelerin kafasını kendi köleliklerinden başka bir şeyin yorduğu yoktu. Bir iş onlar için önünde yere kapanıp tapanılacak altından bir puttu. Hemen o gün tefeciyi ziyaret etmek zorunda kalacağını bilmesine rağmen Martin, Gertrude'un para teklifini başını sallayarak reddetti. Gertrude ona, "Bu sıralarda Bernard'a yaklaşma" diye uyarıda bulunup ekledi. "Birkaç ay gelsin de Bernard yatıştıktan sonra eğer istersen onun servis arabasını sürme işini alırsın. Ne zaman bana ihtiyacın olursa haber gönder yeter. Hemen gelirim. Unutma." Gertrude ağlayarak ayrıldı. Onun ağır gövdesini, kaba yürüyüşünü görünce Martin içinin burkulduğunu hissetti. Gertrude'un ardından bakarken nice binası yıkılacakmışçasına sarsılır gibi oldu. Köle sınıfları soyut olarak düşünüldüğü zaman mesele yoktu. Ama bu kavramın kendi ailesinde gerçekleştiğini görmek hiç de memnun edici değildi. Eğer yeryüzünde gerçekten de ezilen bir köle varsa bu kız kardeşi Gertrude idi. Martin bu çelişkiye acı acı güldü. Martin Eden hayatın çekilmez ve acı yüzünü zaten tanımıştı. Son zamanlarda ise acının ne olduğunu anlıyor, ıstırabın şeklini çiziyordu. Ancak çizdiği bu şekil onu sarsıyordu. Düşünceleri, eylemleri donup kalmıştı. Adımını bile atamıyor, olduğu yerde çakılıp kalıyordu. İşte bu nedenle de yazmayı bir süreliğine rafa kaldırdı. Gecikmiş masasının üzerinde ve unutulmuş bir halde uyumaya devam ediyordu. Değişik dergilere göndermiş olduğu yazılarının hepsi de şimdi masanın altını dolduruyordu. Yalnız bir tek yazıda ısrarını sürdürüyordu. Geri geldikçe başka dergilere gönderiyor, bu başyapıt niteliği taşıyan yazının yayınlanmasını istiyordu. Bu yazı Brissenda'nın sapkınıydı. Hayatı çalışmaktan ibaret gören Martin artık bunalımlarıyla uğraşıyordu. Bu bunalım son hızla onu da içine alıp sindirmişti. Sinirleri hassasiyetini yitirmiş, beyni, ruhu, kalbi karmakarışık olmuştu. Hayatın belki de en çekilmez yanıyla karşılaşmıştı, sevmiş, ölümüne sevmiş ama terk edilmişti. Artık bisikletinin çok sevdiği siyah elbisesinin bir önemi yoktu. Kaldı ki her ikisi de rehindeydi. Daktilo'nun sahipleri de onu kira için sıkıştırmaya başlamışlardı. Fakat o bunları önemsemiyordu. Bu bunalım devresini atlatıp kendine yeni bir yol arıyordu. Bu yolu ararken de hayatının alabildiğince sakin geçmesi gerekiyordu. Haftalar sonra beyniyle ruhunu burkan, içindeki alevi yakan
ve beklentiler içinde sorularla baş başa bırakan bir beklentisi gerçekleşti. Sokakta dalgın ve anlamsızca yürürken Ruth'a rastladı. Ruth'un yanında kardeşi Norman vardı. Martin, Ruth'u görünce günlerin getirdiği acı ve baskılara dayanamadı ve koşar adım yanlarına geldi. Ne var ki onlar Martin'i görmezlikten geldiler. Hatta Norman daha da ileri giderek Martin'i kaba bir el hareketiyle itmeye çalıştı. "Eğer kardeşimin önünü kesmeye kalkarsan polis çağırırım," diye tehditte bulundu. "Seninle konuşmak istemiyor, ısrar etmekle onu aşağılamış oluyorsun," dedi. Martin bu sözlere aldırmadı. "Eğer inat edersen polise çağırmak zorunda kalırsın. O zaman da adın gazetelere geçer. Hadi şimdi çekil yolumdan da eğer canın istiyorsa git polis çağır. Ruth'la konuşacağım ben." Ruth'a, "Kendi ağzından duymak istiyorum," dedi. Ruth sararmış titriyordu ama kendini toplayıp sorar gibi baktı. Martin aceleyle, "Mektubumda sorduğum soru," dedi. Norman sabrının tükendiğini gösteren bir harekette bulundu. Martin bakışıyla onu durdurdu. Ruth başını iki yana salladı. Martin sordu. "Bütün bunlar tamamen senin kendi isteğinle mi?" Ruth alçak, kendinden emin bir sesle ve vereceği cevabı enine boyuna düşünerek, "Evet, kendi isteğimle. Beni öylesine küçük düşürdün ki arkadaşlarımla karşılaşmaktan utanıyorum. Hepsinin de benim hakkımda konuştuklarını biliyorum. Sana söyleyebileceğim bundan ibaret. Beni çok kötü duruma düşürdün. Seni bir daha asla görmek istemiyorum." Arkadaşlar, dedikodu, yalan gazete haberleri. Hiç şüphe yok ki bütün bunlar aşktan daha kuvvetli değildir. Ben ancak senin beni hiçbir zaman sevmemiş olduğuna inanabilirim. Ruth'un yüzüne hücum eden kan betini benzine sarartmıştı. Belli belirsiz bir sesle, "Bütün geçenlerden sonra mı?" dedi. Martin, "Sen ne dediğini bilmiyorsun. Benim haysiyetim var." Norman kız kardeşini kolundan çekerek, "Görüyorsun, seninle herhangi bir ilişiği kalmasını istemiyor işte," diye bağırdı. Martin kenara çekilip onlara yol verdi. Eli bilinçsiz bir hareketle cebine gidip boş yere tütün ve kahverengi sigara kağıdını aradı. Kuzey Oakland'a kadar uzun bir yol vardı. Ama Martin merdivenleri çıkıp da odasına girene kadar yürüdüğünün farkında bile değildi. Kendini yatağının kenarına oturur halde yeni uyanmış bir uyur gezer gibi çevresine bakınırken buldu. Gecikmişin masanın üstünde durduğunu gördü. Sandalyesini çekti, uzanıp kalemini aldı. Yaratılışından gelen bir etkiyle mantığı onu hep her şeyi tamamlamaya zorlardı. Burada bitmemiş bir şey vardı. Bu şey başka bir şeyin tamamlanabilmesi için geri bırakılmıştı. Şimdi bu başka şey bitmiş bulunuyordu ve Martin artık bitirene kadar kendini bu işe verecekti. Ondan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Bildiği tek şey hayatının bunalımlı bir dönemini atlatmış olduğuydu. Bir dönem tamamlanmıştı ve Martin bu devreyi bitirmek için bir usta gibi son defa elinden geçiriyordu. Geleceği merak ettiği yoktu. Nasıl olsa yukarıda geleceğin kendisine neler hazırladığını öğrenecekti. Bu her neyse önemi yoktu. 5 gün hiçbir yere gitmeden, kimseyi görmeden, azıcık bir yemekle yetinip başını kaldırmadan
gecikmişin üstünde çalıştı. 6. günün sabahı postacı ona The Parthenon'dan editörlüğünden ince bir mektup getirdi. Mektuba bir bakışta sapkının kabul edildiğini anladı. Eğer mektubuna devamlı şiirini Mr. Cartwright'a vermiştik, bize verdiği raporda şiirden öyle övücü bir dille söz ediyor ki şiiri geri çevirmesine imkan yoktu. Şiiri yayınlamaktan duyacağımız samimi zevkimizi belirterek şunu size bildirmek isterim ki Temmuz sayımız hazırlanmış olduğu için şiiri Ağustos sayısında çıkarmayı tasarladık. Lütfen memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi Mr. Brissenden'a iletiniz ve bize kendisinin bir fotoğrafı ile hakkında biyografik bilgi postalayınız. Önerimizi yeterli bulmadığınız takdirde bize derhal bir telgraf çeker ve uygun bulduğunuz fiyatı bildirirseniz çok teşekkür ederiz. Teklif ettikleri para $350 olduğundan Martin telgraf çekmeye lüzum görmedi. Bundan sonra iş Brissenden'ın rızasını almaya gelmişti. Sonunda Martin haklı çıktı. Üstelik fiyat da gayet iyi. Gerçi bu fiyat asrın şiirine veriliyordu ama yine de çok iyiydi. Cartwright Bruce'a gelince Martin, onun azıcık da olsa Brissenden'ın saygısını kazanmış biricik eleştirmen olduğunu biliyordu. Martin, kentin çarşı semtine bir tramvayla indi. Dışarıda birbiri ardınca kayıp geçen evleri, yol kavşaklarını seyrederken arkadaşının başarısını ve kendi kazandığı net zafere pek fazla sevinmediğini üzülerek fark etti. Değerli yazıların ne olursa olsun yayınlanacağı hakkında kendi fikri doğru çıkmış, öbür yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin biricik kritiği şiiri övmüştü. Ne var ki Martin'in içindeki şevk zembereği kuvvetini kaybetmişti. Martin, Brissenden'a güzel haberi vermekten çok onu görme arzusunun içini doldurduğunu hissetti. The Parthenon'dan gelen kabul cevabı ona kendini gecikmişine verdiği 5 gün içinde Brissenden'dan ne bir haber aldığını ne de onu düşünmüş olduğunu hatırlatmıştı. Martin kafasının ne kadar bulanık olduğunu ilk defa şimdi fark etti ve arkadaşını unuttuğu için utanç duydu. Ama bu utanç bile içine işleyip yakamadı onu. Gecikmişin yazılışıyla ilgili ilginç heyecanlar dışında Martin hiçbir heyecana tepki göstermiyordu. Diğer bütün heyecanlara karşı bu 5 günlük uyuşukluk hali içinde kalmıştı. Tramvayın içinden vınlayarak geçtiği bütün bu hayat ona uzak ve gerçek dışı bir şey gibi geliyordu. Eğer önünden geçtiği kilisenin büyük taş kulesi birdenbire yıkılıp kafasının üstünde parçalansaydı, Martin buna pek az ilgi gösterir, şaşkınlığı ise gösterdiği ilgiden de az olurdu. Otele ulaştığında acele Brissenden'ın odasına çıktı. Aynı aceleyle de aşağıya indi. Oda boştu. Brissenden'ın hiçbir eşyası yoktu. Kendisine merakla bakan otel katibine Mr. Brissenden adres bıraktı mı diye sordu. Katip, duymadınız mı dedi. Martin başıyla duymadığını anlattı. Gazeteler bu haberle doluydu. Yatağında ölü bulundu. İntihar etmiş. Kendini kafasından vurmuş. Gömüldü mü? Martin'e sanki soruyu soran kendi sesi değilmiş de uzaklardan bir başkasının sesiymiş gibi geldi. Hayır, soruşturmadan sonra cesedi doğuya gönderildi. Ailesi bu işlere bakmaları için avukatlar tuttu. Martin, amma da aceleciymişler diye yorumda bulundu. Bilmem, 5 gün önce oldu. 5 gün önce mi? Evet, 5 gün önce.
Martin dönüp giderken bir "of" dedi. Köşede postaneye uğradı ve The Parthenon'a bir tel çekerek şiiri yayınlanmasını bildirdi. Cebinde sadece eve dönüş parası olan 5 sent kaldığından telgrafa ödemeli yolladı. Odasına gittikten sonra da hemen yazısının başına geçti. Günler, geceler gelip geçti. O, masasının başından ayrılmadan işine devam etti. Tefeciden başka hiçbir yere gitmedi. Beden hareketleri yapmadı. Aç olduğu ve yiyecek bir şeyleri bulunduğu zaman metodik bir şekilde yemek yedi. Ya da pişirecek şeyi olmadığı zamanlar aynı şekilde metodik olarak açlığa katlandı. Öykü bölüm bölüm zamanından önce bitti. Ama Martin buna bir giriş eklemek ihtiyacını hissetti ve kafasında öykünün kudretini artıran bir giriş geliştirdi. Bu ise daha 20.000 kelimeyi gerektiriyordu. Yazının mükemmel olmasını gerektiren hayati bir sebep yoktu. Ama ilginç ölçüleri onu işini iyi yapmaya zorluyordu. Garip bir şekilde çevresindeki bütün dünyadan soyutlanmış ve sersemlemiş bir halde önceki hayatını anlatan bu süslü edebi yazılar arasında kendini tanıdık bir hayalet gibi hissederek çalışmaya devam etti. Vaktiyle birisi ona hayalet, ölü olan ve duygusu kalmadığı için ölü olduğunu bilmesine imkan olmayan kimsenin ruhudur demişti. Martin'in aklına bu geldi ve bir an durup, acaba gerçekten de ben de ölüyüm de farkında mı değilim diye düşündü. Gecikmişin bittiği gün geldi çattı. Daktilo makinesinin acentesinden bir ajan gelmiş, Martin sandalyede bitiş bölümünün son sayfalarını yazarken o da yatağın kenarına oturmuş bekliyordu. Yazının sonuna büyük harflerle "son" yazdı. Bu onun için gerçekten de son demekti. Daktilo'nun kapıdan çıkarılıp götürülüşünü bir çeşit iç rahatlığıyla seyretti. Sonra gidip yatağına uzandı. Açlıktan bayılmak üzereydi. 36 saattir ağzına lokma koymamış ama bunu düşünmüyordu bile. Gözleri kapalı, sırt üstü yatmış, hiçbir şey düşünmüyordu. Sersemlik ya da uyuşukluk Martin'in içinden kaynayarak bütün bilincini kapladı. Yarı hezeyan içinde Berisinda'nın kendisine sık sık tekrarlamaktan zevk duyduğu sonsuz şiirin mısraları dudaklarından dökülmeye başladı. Martin'in ağzından monoton bir şekilde çıkan kelimeler, kapının dışında merakla içerisini dinlemekte olan Maria'yı endişelendirdi. Kelimeler ona hiçbir şey anlatmıyordu. Ama gerçek olan Martin'in bu kelimeleri söylediğiydi. Şiirin ana fikri ve nakaratı "bitirdim'di. Bitirdim. Notu bir kenara bıraktı elim. Havaya asılı gölgeler gibi. Mor yoncalar arasında, şarkıda, şarkıyı söyleyen ses de. Bitecektir yakında. Bitirdim. Notu bir kenara bıraktı elim. Çiğli çalılar arasında öten, seher bülbülü gibi çıkırdım. Bir zamanlar ben de, şimdi söndü nefesim. Yorgun keten kuşu gibiyim. Gırtlağımda kalmadı sesim. Büyük bir titizlikle bitirdim şarkımı. Bitirdim. Notu bir kenara bıraktı elim. Maria daha fazla dayanamadı. Hemen koşup sobanın üzerinde duran tencereden 1 litrelik çanağın içine çorba koydu. Kepçesiyle tencerenin dibinden toparladığı bol kuşbaşı et ve sebzeyle doldurdu. Martin doğrulup oturdu ve yemeye başladı. Çorbasını içerken bir taraftan da Maria'yı uykusunda konuşmadığına, ateşi olmadığına inandırmaya çalışıyordu.
Maria onu yalnız bıraktıktan sonra omuzları düşmüş bir halde parlaklığını kaybetmiş gözlerini hazinasının çevresinde dolaştırarak oturdu. Sabah postası ile gelen açılmamış bir derginin yırtık ambalajı karanlık beynine bir ışık demeti sunan, gözleri bütün dünyaya kapandı ve hiçbir şeyi görmedi. The Parthenon'dur diye düşündü. Parthenon'un Ağustos sayısı sapkında mutlaka içindedir. Ah, Brissenden burada olup da görseydi. Sayfaları çevirirken birden durdu. Sapkını Berkeley-vari bir çerçeve içine alarak muhteşem bir motifle önemli belirtmişlerdi. Motifin bir yanında Brissenden'ın, öbür yanında da İngiliz Büyükelçisi Sir John Vallo'nun fotoğrafı, baş tarafta da editörün bir notu vardı. Bu notta Sir John Vallo'nun Amerika'da şair yoktur deyişine değinerek sapkını The Parthenon'un tanıttığını belirtiyordu. İşte alsana, Sir John Valot. Cartwright Blue, Amerika'nın en büyük kritiği olarak gösteriliyor ve onun sapkından Amerika'da şimdiye dek yazılan en büyük şiir olarak bahsettiğini değiniyordu. Nihayet editörün ön sözü şöyle bitiyordu. Henüz sapkının gerçek değeri üzerinde kararımızı vermiş değiliz. Belki de hiçbir zaman veremeyeceğiz. Ne var ki onu kelimelere kelimelerin bağlanışına ve Mr. Brissenden'ın bu kelimeleri nereden bulduğuna, nasıl bir araya getirdiğine hayretler ederek tekrar tekrar okuduk. Arkasından da şiir geliyordu. Martin dergiyi dizlerinin arasında yere bırakırken "Çok önemli bir başarı kazandım Briss. Koca herif" diye söylendi. Bu dergi insanın midesini bulandıracak kadar ucuz ve adiydi. Ama Martin ruhsuz bir şekilde midesinin pek de bulanmadığını fark etti. Kızabilmiş olmayı istedi ama kızmaya yeltenecek kadar bile enerjisi yoktu. Hissiz kalmıştı. Kanı hızla kabaran öfkenin bile hızlandıramayacağı kadar donmuştu. Zaten ne önemi vardı? Bu dergide Brissenden'ın burjuva toplumunda mahkum ettiği diğer şeylerle aynı seviyedeydi işte. Zavallı Briss diye konuştu Martin. Sağ olsa beni hiç affetmezdi. Gayret edip yerinden kalktı ve vaktiyle içinde daktilo kağıtlarının durduğu kutuyu aldı. İçindekileri elden geçirip kutudan arkadaşının yazdığı 11 tane şiir çıkardı. Bunları enine boyuna yırtıp çöp sepetine attı. Bu işi mecalsiz bir şekilde yaptı. Bitirince de yatağın kenarına oturup boş gözlerle önüne bakmaya başladı. Orada ne kadar oturduğunu bilmiyordu. Birden görmeyen gözlerinin önünde beyaz bir çizgi hayali belirdi. Acayipti. Ama gerçekten de baktıkça bu hayal gitgide daha belirli bir şekil alıyordu. Martin bunun Pasifliğin büyük köpüklü dalgaları arasında üzerinden buğular yükselen mercan döküntüleri olduğunu gördü. Arkasından kırılan dalgalar çizgisinin üzerinde gözleri ufak bir kanoyu, dirsekli cinsten bir kanoyu seçti. Kanonun kıçında beline dizlerine kadar inen kızıl bir kumaş parçası sarmış bronz derili genç bir tanrının güneşte pırıl pırıl çakmaklanan kısa küreğini suya dandırıp çıkardığı gördü. Onu tanıdı. Bu Moti'ydi. Reis Tati'nin en genç oğlu, burası da Tati'ydi. Bu buram buram tüten mercan kayalarının ötesinde de tatlı Papara ülkesi, reisin nehrin ağızdaki saz evi duruyordu. Günün bitimiydi. Moti balıktan dönüyordu. Mercan kayalarının üzerinden açabilmek için kanosunu kaldıracak
büyük bir dalgayı bekliyordu. Sonra kendisinin de eskiden çoğunlukla olduğu gibi kanonun burnunda oturduğunu gördü. Küreğini suyun içinde hafif hafif aşağı yukarı oynatıyor ve firuze renkli dalga bir duvar gibi arkasında yükseldiği zaman küreğini suya deliler gibi daldırmak için Moti'nin işaretini bekliyordu. Bir an sonra Martin artık bir seyirci değildi. Şimdi bizzat kendisi kanonun içindeydi. Moti bağırıyor, her ikisi de kısa küreklerini bütün güçleriyle daldırarak firuze renkli dalganın dik yüzü üzerinde uçuyorlardı. Teknenin demirden yapılan sütunları altında su bir buhar fıskiyesinden fışkırır gibi ıslak çalıyordu. Hava savrulan serpintilerle dolmuştu. Denizin hışırtı ve uğultularla karışık kükreyişi arasında kano, döküntülerin içinde kalan gölcüğün sakin suları üzerine sürüklendi. Moti güldü. Başını sarsarak gözlerinden tuzlu suları silkti ve ikisi birden önü kapalı mercan plajına doğru küreklerini asıldılar. Kıyıda Hindistan cevizi ağaçların arasında Tati'nin sazdan yapılmış evinin duvarları grup ışıklarına karşı altındanmış gibi görünüyordu. Resim eriyip kayboldu. Rezil odasının dağınıklığı Martin'in gözleri önünde seriliverdi. Tekrar Tahiti'yi görebilmek için boş yere zorladı kendini. Orada ağaçlar arasında şarkıların söylendiğini, mehtapta kızların dans ettiklerini biliyordu. Ama bunların hiçbirini göremedi. O sadece üstü karmakarışık yazı masasını, masanın üzerinde daktilo makinesinden boş kalan yeri ve yıkanmamış camları gördü. Bir iniltiyle gözlerini kapadı ve uyudu. Ayrılıklar insan ruhunda bıraktığı acıyla hatırlanır. Bu acı ruhların şekillenmesinden hayat görüşünün değişmesine, hatta insanın kendisini yenilemesine neden olur. Aşk ayrılığı ise ölümden daha şiddetlidir. İnsanı sersemletip hayattan soğutması bir yana tam bunalımların ortasında bırakır. İnsan bu durumda yapayalnızdır, kimsesizdir, elleri üşümüş, ayakları donmuştur. Bedeni, aklı, beyni esrarkeşlere özgü alemlere dalmıştır. Martin Eden da böylesine büyük iki acıyı kısa aralıklarda tatmak zorunda kalmıştı. Önce canından çok sevdiği Ruth'u terk etmiş, sonra da kadim dostu Brissenden dünyayı bırakıp gitmişti. Bu iki kayıp Martin'i bunalımların tam ortasına itmişti. Uyku ile uyanıklık arasındaki derin uçurumlarda dolaşıp durmuş, çılgın beyni duygularının içinde erimişti. Yemeğe ihtiyacı olduğu kadar deliksiz bir uykuya da ihtiyacı vardı. Bu yüzden Martin o geceyi derin bir uykuyla geçirdi. Sabah seferine çıkan postacı tarafından uyandırılıncaya kadar kıpırdamadı. Yorgundu, bitkindi, çevresel ve içsel bütün etkilere karşı hareketsiz olduğunu hissetti. Postacı, soyguncu dergilerin birinden ince bir zarf getirmişti. Bu zarfın içinde 22 dolarlık bir çek vardı. 1,5 yıldır bu 22 dolarını defalarca istemiş, her isteyişi onursuz dergi yöneticileri tarafından reddedilmişti. Artık çekin tutarının da bir önemi yoktu. Çeke ve tutarına anlamsız bir bakış fırlattı. Bir yayıncıdan çek aldığında duyduğu o heyecanı tamamen kaybolmuştu. Eskiden aldığı çeklerin aksine bu ona geleceğe dair bir ümit vermedi. Martin için 22 dolarlık bir çekti, o kadar. Yalnızca kendisine yiyecek bir şeyler alıp karnını doyurmasını sağlayacak normal bir kağıt parçasından başka bir şey değildi. Hayatın Martin'e oynadığı oyun daha bitmemişti. Aynı postadan New York'ta yayınlanan haftalık dergilerden birinin
aylarca önce kabul edilen bazı mizahi şiirlerinin tutarı karşılığı olarak gönderdiği bir çek daha çıktı. Bu da $10 bir çekti. Bu çekin de hiçbir anlamı yoktu. Aklına bir fikir geldi ve Martin bu fikri soğukkanlılıkla değerlendirdi. Ne yapacağını bilmiyordu ve bir şey yapmak konusunda da aceleye lüzum görmüyordu. Bu arada yaşaması da lazımdı. Üstelik çok da borcu vardı. Acaba masanın altında duran koskocaman yazılar yığınının pullanıp yeniden seyahate çıkarmak, karşılığını alacağı bir yatırım olamaz mıydı? Bunlardan bir iki tanesi kabul edilebilirdi. Bu da onun yaşamasına yardım ederdi. Bu yatırımı yapmaya karar verdi ve çekleri Oakland'daki bankada paraya çevirdikten sonra $10 posta pulu aldı. Gidip de o havasız odasında kendine kahvaltı hazırlamak düşüncesi Martin'e iğrenç göründü. İlk defa borçlarını ödemeyi düşünmekten vazgeçti. Odasında 15-20 sente kendisine oldukça zengin bir kahvaltı hazırlayabileceğini biliyordu. Ama o bunun yerine Forum Kafe'ye gitti ve kendine $2 tutan bir kahvaltı ısmarladı. Garsona bir 25 sent bahşiş verdi. Bir paket mısır sigarası, içinde 50 sent harcadı. Ruth'un kendisinden sigarayı bırakmasını istediği günden beri ilk defa o gün sigara içti. Ama şimdi içmemesi için hiçbir sebep göremiyordu. Üstelik canı da içmek istiyordu. Paranın ne önemi vardı sanki? 5 sente istese bir paket Burhan marka tütünle kahverengi sigara kağıdı alabilir, bunlarla da 40 tane sigara sarabilirdi ama ne olacaktı? Şu anda para derhal satın alabileceği şeyden gayri hiçbir şey ifade etmiyordu onun gözünde. Martin haritasız, rehbersiz kalmıştı. Gidecek hiçbir limanı olmaksızın askeri hayat şartları içinde sürüklenip gidiyordu. Ve bu insanı derinden yaralayan bir hayattı. Günler akrebin kıskacında akıp gitti. Martin her gece düzenli olarak 8 saat uyudu. Daha başka çeklerin gelmesini beklediği sırada her ne kadar yemeklerini 10 sente karın doyuran Japon lokantasında yiyor idiyse de yanaklarındaki çukurluklarla beraber vücudu da dolmaya başladı. Artık kısa uykularla, aşırı iş ve aşırı çalışmayla kendini yormadı. Hiçbir şey yazmadı, kitapları da kapadı. Tepelerde bol bol yürüyüşlere çıktı. Sessiz parklarda aylak aylak uzun saatler geçirdi. Ne bir arkadaşı, tanışı, ne de yeni bir arkadaş ya da tanış edinmeye niyeti vardı. Durmuş hayatına yeniden hareket verecek bir dürtünün ortaya çıkmasını bekliyordu. Ama bu dürtünün nereden geleceğini bilmiyordu. Bu süre içinde hayatı sıkkın, plansız, boş ve aylak geçmekte devam etti. Bir keresinde gerçek kire bir göz atmak için San Francisco'ya indi. Ama tam üst kat merdivenlerin eşiğinde birdenbire irkilerek vazgeçip geri döndü ve sokağın kalabalığı içine dalarak oradan kaçarcasına uzaklaştı. Felsefi tartışmaları işitmek düşüncesi onu korkutmuştu. Gerçek kirden biri rastlar da tanır korkusuyla bir hırsız gibi kaçtı oradan. Ara sıra sapkının nasıl kötü bir davranışla karşılaştığını görmek için gazete ve dergilere göz atıyordu. Şiir başarı kazanmıştı. Ama nasıl bir başarı? Onu herkes okumuştu ve şimdi herkes bunun gerçekten bir şiir olup olmadığını tartışıyordu. Gazeteler bunu dillerine dolamışlar, her Allah'ın günü bilgiç makaleler, şakacı başyazılar ve abonelerden gelen ciddi mektuplar yayınlanıyordu.
Helen Della Dalmar kendisine dair şair süsü verip Brissenden'ı inkar ederek onun şair olmadığını ispat için halka ciltler dolusu mektuplar yazdı. Ertesi sayıda Department'ın yarattığı heyecandan ötürü kendi kendini övüp Sir Van Valo ile alay ve Brissenden'ın ölümünü tüccarca ve insafsızca istismar ederek çıktı. Yarım milyon sattığına yemin billah edilen bir gazete, Helen Della Dalmar'ın esinle yazılmış orijinal bir şiirini yayınladı. Şiirde Brissenden'la alay edilip eğleniliyordu. Helen Della Dalmar aynı zamanda Brissenden'ın şiirini alaya alan ikinci bir şiir yazmak suçunu da işlemişti. Martin'in Brissenden'ın ölü olduğuna 1000 kere şükretmesi lazımdı. Brissenden halktan o kadar nefret ederdi, oysa şimdi onun en kıymetli, en kutsal şeyi halkın önüne atılmıştı. Her gün güzelliği diri diri ameliyata devam ettiler. Memlekette ne kadar budala varsa eskimiş küçük egolarını Brissenden'ın taşan büyüklüğü sayesinde rahatça gazete sütunlarına geçirip halkın gözleri önüne sermek imkanını buldu. Bir gazetede şöyle deniyordu: bir süre önce tıpkı buna benzer ama bundan daha da güzel bir şiir yazan bir beyden bir mektup almıştık. Bir diğer gazete Helen Della Dalmar'a alayından ötürü büyük bir ciddiyetle sitem ederek şöyle diyordu: hiç şüphe yok ki Miss Dalmar bunu canı şaka yapmak istediği bir sırada ve şairin diğer bir şaire, belki de en büyük şaire göstermesi gereken saygıyı pek göstermeden yazmıştı. Bununla beraber Miss Dalmar sapkını yaratan adamı ister kıskansın ister kıskanmasın, şurası muhakkak ki Brissenden'ın eseri diğer binlerce şairi gibi onu da büyülemişti ve bir gün gelir ki kendisi de onunki gibi mısralar yazmayı denemek isteyebilir. Vaizler sapkın aleyhine vaazlar vermeye başladı ve cesaretle şiirinin içeriğini savunan birisi küfür işlemiş sayılarak papazlıktan atıldı. Koca şiir dünyanın neşesine neşe katıyordu. Komik manzume yazarları, karikatüristler onu çığlık çığlığa kahkahalarla ele alıyor, sosyete dergilerinin özel sütunlarında Charlie, Presham ve R.G. Jenik'i kulağına sapkından 5 dizenin insana sakat bir adamı dövdürebileceğini, 10 dizesinin ise aynı adamı nehrin dibine attırabileceğini söylediği şeklinde şakalar yapıyordu. Martin bunlara ne güldü ne de öfkeyle dişlerini gıcırdattı. Onun üzerinde meydana gelen etki büyük bir üzüntü oldu. Başta aşk olmak üzere bütün dünyasının yıkılışı yanında, dergiciliğin ve sevginin, toplumun yıkılışı gerçekten de çok hafif kalıyordu. Brissenden dergiler hakkındaki kararında yerden göğe kadar haklıydı. Kendisi ise bunu anlayabilene kadar boş yere ve çetin yıllar geçirmişti. Dergiler tam Brissenden'ın onlar için söylediği gibiydi. Hatta daha da beter. Ne yapalım? Martin de işini bitirmişti işte. Kendi kendini böyle avuttu. Ne büyük ümitlere bağlanmış, neler ummuş, ne bulmuştu. Tahiti'nin hayalini daha sık görmeye başladı. Sonra Pautinus adaları, Markizler de vardı. Şimdi kendini sık sık yelkenli ticaret gemilerinde ya da tek yelkenli ufak, narin teknelerde şafak vakti Papetiye'deki döküntülerden sıyrılıp inci atölleri arasında Nukahiva'ya ve Taihoi körfezine kadar uzun yolculuğunu tamamlamak için durmaksızın kürek sallarken görüyordu.
Nukahiwa'da ve Taiohae körfezinde Tamari'nin onun gelişi şerefine bir domuz öldüreceğini biliyordu. Biliyordu ki orada Tamari'nin boyunlarında çiçeklerden kolye taşıyan kızları şarkılar ve kahkahalar arasında ellerini tutup onun da boynuna aynı kolyelerden takacaklar. Güney denizleri çağırıyordu onu. Martin de biliyordu ki er veya geç bu çağrışa cevap verecekti. Bu arada Martin bilgi alanında yapmış olduğu uzun gezintilerinin verdiği yorgunluğu dinlenip gidererek kendini topladı. The Parthenon 300 dolarlık çeki ona gönderdiğinde Martin de bu çeki Brissendon'ın ailesi namına onun işlerine bakan avukata havale etti. Çeki verip bir makbuz aldı. Aynı zamanda Brissendon'ın kendisine vaktiyle verdiği 100 dolar içinde bir makbuz verdi. Çok geçmeden Martin Japon lokantasına ilgisini kestirmek zorunda kaldı. Tam artık mücadeleyi terk etmek üzereyken şansı dönüverdi. Ama çok geç dönmüştü şansı. The Millennium'dan gelen ince zarfı en ufak bir heyecan bile duymadan açtı. 300 dolarlık çeki yüksek sesle ağır ağır okudu ve bunun macera için gönderildiğini öğrendi. Fahiş faiziyle tefeci de dahil olmak üzere dünyaya olan bütün borcu 100 dolar bile tutmuyordu. Bütün borçlarını ödedikten ve Brissendon'ın avukatından 100 dolarlık makbuzu geri aldıktan sonra cebinde yine de 100 dolardan fazla para kaldı. Hemen terziye bir elbise ısmarladı ve yemeklerini şehrin en güzel kafelerinde yemeye başladı. Hala Maria'nın evindeki ufak odasında kalıyordu. Ama yeni elbisesini gören komşu çocuklar, odunlukların üzerinden ya da çitlerin arkasından artık ona serseri, ipsiz gibi bağırmaz olmuşlardı. Wiki Wiki adı kısa öyküsü Warren Monty tarafından 250 dolara satın alınmıştı. The Northern Railway Güzelliğin Beşiği adlı denemesini Mackintosh dergisi de falcı şiirini satın aldı. Editörlerle yayıncılar yaz tatillerinden döndükleri için yazıları çabuk çabuk elden geçiriliyordu. Ama Martin hangi acayip esintinin bu adamlara 2 yıldır ısrarla geri gönderdikleri şeyleri kabul ettirdiğini bir türlü anlayamadı. Hiçbir yazısı yayınlanmamıştı. Auckland dışında kimse tanımıyordu onu. Auckland'da da onu tanıdıklarını sanan birkaç kişi arasında Kızıl Sosyalist olarak ün salmıştı. Bu bakımdan mallarının böyle aniden herkes tarafından kabul görüp beğenilmesine bir anlam veremedi. Bu tam anlamıyla Tanrı'nın bir yardımı, kaderin bir cilvesiydi. Güneşin Utancı birçok dergi tarafından reddedildikten sonra Martin, Brissendon'ın önceleri dinlemediği öğüdünü tutup eseri yayın evi sahiplerine göndermeye başlamıştı. Birçokları tarafından reddedilen sonra eser sonbahar kitapları arasında yayınlanmak vaadiyle Sinclair Darley'e ve ortakları firması tarafından kabul edildi. Martin yazarlık hissesine mahsuben biraz avans isteyince de bunun adetleri olmadığını, bu tip kitapların masraflarını bile zor kurtardığını, Martin'in eserinin de 1000 nüsha bile satacağından emin olmadıklarını bildirdi. Martin kitabın kendisine ne getireceğini hesapladı. Perakende 1 dolardan ve %15 yazarlık hissesi üzerinden 150 dolar kazanacaktı. Martin, eğer yeni baştan yazarlığa başlayacak olsam kendimi tamamen öykü yazarlığına verirdim diye düşündü. Bunun 1/4 uzunluğunda olan macera The Millennium'dan
ona kitabının getireceğinin 2 mislini kazandırmıştı. Çok eskiden gazetede okuduğu yazı doğruymuş demek. 1. sınıf dergiler yapıtı kabul eder etmez ödeme yapıyorlar ve iyi para veriyorlardı. The Millennium ona kelimesine 2 değil 4 sent ödemişti. Üstelik de seçme eser alıyorlardı. Öyle ya, onun eserini almamışlar mıydı? Bu son düşünceyle dudaklarında geniş bir tebessüm yayıldı. Sinclair, Darley ve ortaklarına bir mektup yazarak Güneş'in utancının telif haklarını $100 satmayı teklif etti. Ama yayın evi bu riski göze alamadı. Bu arada zaten paraya ihtiyacı yoktu. Zira son yazdığı öykülerinin çoğu kabul edilmiş ve paraları ödenmişti. Nihayet dünyaya tek metelik bile borcu kalmayan Martin, bir banka hesabı açıp yüzlerce dolarlık kredi sahibi oldu. Gecikmiş birçok dergi tarafından çevrildikten sonra Meredith Level kumpanyasında yatmaya başladı. Martin, kız kardeşinin kendisine vaktiyle verdiği $5, kendisinin de bunu ona 100 misliyle ödemek için verdiği kararı hatırladı. Bunun üzerine $500 bir hisse üzerinden avans istediğini bildiren bir mektup yazdı. Cevap olarak gelen mektuptan bir kontratla istediği meblağ tutarında bir çek çıkıp Martin'i hayretler içinde bıraktı. Çeki $5'er altın paraya çevirdi ve Gertrude'a telefon ederek onu görmek istediğini bildirdi. Kız kardeşi Martin'in oturduğu yere acelesinden nefes nefese tıkanarak geldi. Haber kokusu aldığı için birkaç dolardan ibaret paracıklarını küçük el çantasına tıkıştırmıştı gelirken. Kardeşinin bir derdi olduğuna o kadar emindi ki sendeleyerek yürüyüp içini çeke çeke kendini Martin'in kollarına attı. Aynı zamanda da hiçbir şey söylemeden çantasını ona uzattı. Martin, "Ben kendim gelirdim," dedi, "ama Mr. Higginbotham'a gürültü çıkarmak istemedim. Eğer gelseydim mutlaka gürültü çıkardı." Gertrude da bir yandan Martin'in içinde bulunduğu derdin ne olduğunu merak ederken bir yandan da. Bir süre sonra yumuşar diye kardeşine güven verdi. "Ama sen işe yerleşsen çok iyi edersin. Seni doğru dürüst bir işte görmek Bernard'ı da çok mutlu eder." Şu gazetedeki yazılar onu deli etti. Onu daha önce hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Martin gülümseyerek, "Hiçbir işe girecek değilim," dedi. "Bunu da ona benden böylece söyleyebilirsin. Benim işe ihtiyacım yok. İspatı da işte burada." 100 altın parçasını pırıltılı tıngırtılı bir şelale halinde kız kardeşinin avucuna boşalttı. "Eve dönecek param olmadığı gün bana verdiğin $5'lığı hatırlıyor musun? İşte o beşlik burada, ayrı ayrı yaşta ama hepsi de aynı büyüklükte, 99 kardeşiyle beraber." Gertrude geldiğinde içinde bir korku vardı. Şimdi korku yerini paniğe bırakmıştı. Korkusu öyle büyüktü ki içinde şüpheden eser yoktu. Tamamıyla emindi, inanmıştı. Martin'e dehşet içinde baktı ve ağır kolları, sanki elleri bu altın şelalesinin altında yanıyormuş gibi aşağı aşağı gitti. "Martin, bunlar senin," dedi. Gertrude gözyaşlarına boğularak, "Zavallı yavrum, zavallı yavrum," diye sızlanmaya başladı. Martin bir an şaşaladı. Sonra onun neden böyle heyecanlandığını anlayarak kız kardeşinin eline Meredith Lovell'den çekle birlikte gelen mektubu tutuşturdu. Gertrude arada bir gözyaşlarını silmek için durarak mektuba göz gezdirdi ve bitirdiği zaman "Yani sen bu parayı namusunla mı kazanmış oluyorsun?" dedi. "Eğer piyangodan çıksaydı bu kadar namuslu olmazdı. Kazandım ben bu parayı." Gertrude yavaş yavaş inanmaya başladı ve mektubu dikkatlice tekrar okudu.
Martin'in ona paranın eline geçmesini sağlayan muameleleri izah etmesi epey vakit aldı. Paranın şimdi tamamıyla ona ait olduğunu ve kendisinin buna ihtiyacı bulunmadığını anlatabilmesi ise daha da uzun sürdü. Nihayet Gertrude, "Bunu senin namına bankaya koyacağım," dedi. "Kesinlikle böyle bir şey yapmayacaksın. Para senindir, istediğini yap onunla, eğer istemezsen Maria'ya veririm. O bu parayla ne yapacağını bilir. Mamavi, ben hatırlatayım da senin aklında olsun. Ben senin yerinde olsam bir uşak tutar, uzun bir istirahate çekilirdim." Gertrude giderken, "Bernard'a bütün bunları anlatacağım," dedi. Martin bir göz kırptı, sonra güldü. "Evet, söyle," dedi. "Belki o zaman beni yine akşam yemeklerine davet eder." Gertrude onu hararetle bağrına basıp öperken, "Evet, edecektir, edecektir," dedi. En çok değer verdiği insanın hayatını adamayı düşündüğü aşkının onu terk etmesi, toplumun bütün kalleşliğiyle karşı tavır takınması, Martin'i iyiden iyiye içine döndürmüştü. Hayat büsbütün acımasızdı ve ezebildikleri arasında yalnızlar başta geliyordu. Yalnızların üzerine birdenbire çullanıyor, umulmadık noktalardan saldırıya geçiyor ve paçavraya döndürüyordu. Martin de yapayalnızdı. Bir noktada bu yalnızlığı kendisi seçmişti. Mutlu da değildi Martin. Mutluluk denilen şeyin ne olduğunu bu zamana değin anlayamamıştı. Önceleri pek farkına varamadığı yalnızlığının kapkara büyülü boğuculuğunu daha derinden hissetti. Sağlıklı, kuvvetliydi, bedenine iyi bakıyordu ama yapacak hiçbir işi yoktu. Yazmayı, çalışmayı bırakması, Ruth'tan ayrılması hayatında büyük bir boşluk yaratmıştı. Alışkanlıklarını sıradan insan alışkanlıklarına çevirdi. Kafelerde oturdu, mısır sigaraları içti. Ancak bu tarz hayatı bir türlü kabullenmedi. Zaten uzunca bir zamandır Güney denizleri onu çağırıyordu. O ise henüz Birleşik Devletleri'ndeki işinin bitmediğine inanıyordu. 2 kitabı yakında yayımlanacaktı. Sırada daha yayınlanmayı bekleyen bir sürü kitabı vardı. Bu kitaplardan çok para kazanabilirdi. Bunun için de Martin bekleyip Güney denizlerine çuval dolusu parayla gidebilirdi. Markiz Adaları'nda 1000 Şili dolarına satın alacağı bir vadi ile bir körfez biliyordu. Vadi, kara ile çevrili Atnalı biçimindeki körfezden başlayıp başı dumanlı dağlara kadar uzanıyor ve 40 küsur bin dönüm araziyi içine alıyordu. Bu arazi tropik meyveleriyle, yabani tavuklar, yaban domuzlarıyla doluydu. Ara sıra yaban mandaları sürülerine de rastlanırdı. Tepelerde ise yabani keçilerle, yaban köpekleri sürülerle kovalamaca oynardı. Baştan aşağı yabaniydi burası. Tek bir insan bile yaşamıyordu. Körfezle birlikte burasını 1000 Şili dolarına satın alabilirdi. Anımsadığına göre Körfez en büyük tekneleri bile kaldıracak derinlikteki suyuyla harikulade bir körfezdi. Öyle korunaklı bir yerdi ki Güney Pasifik Kumpanyası burasını yüzlerce mil çevre içinde teknelerin boyanması için en elverişli yer olarak tavsiye etmişti. Kendine 1-2 direkli yelkenli alır, adalar arasında kobra ticareti, inci avcılığı yapardı. Vadi ile körfezi kendisine üs yapardı. Kendine Tahiti'nin gibi koskocaman bir sazdan ev kurar, evin içini tekne boyama yeri yapar, kara derili uşaklarla çalışırdı. Orada Taiohae Odası'nın komitesini, gezginci ticaret gemilerinin kaptanlarını ve Güney Pasifik'te dolaşan serserilerin en paralılarını ağırlardı.
Evini daima açık bulundurur ve bir prens gibi ağırlardı onları. Kapaklarını açtığı bütün kitaplarla bir hayal olduğu anlaşılan dünyayı unuturdu. Bunları yapabilmesi için çuvallar dolusu para kazanmak üzere Kaliforniya'da beklemesi gerekiyordu. Para daha şimdiden akmaya başlamıştı. Kitaplarından bir tanesi sansasyon yaratsa, o zaman belki de bütün yazılarını satabilecekti. Ayrıca öyküleriyle şiirlerini kitap halinde de toplayabilir, Vadi, Körfez ve boya yerine satın almayı daha da garantilemiş olurdu. Bir daha asla yazmayacaktı. Buna iyice karar verdi. Yalnız kitaplarının yayınlanmasını beklerken, böyle her şeye kayıtsız bir trans halindeymişcesine boş, aptalca durmaması, bir şeyler yapması da lazımdı. Pazar sabahı duvarcıların Shelmont Parkı'na bir piknik düzenlediklerini öğrendi ve doğru oraya gitti. Eskiden işçi sınıfının düzenlediği piknikleri ne biçim bir şey olduklarını bile bilmeden sık sık giderdi. Parka girince eski heyecanlarının yeniden teptiğini hissetti. Ne de olsa bunlar, bu işçi sınıfı onun cinsindendi. O, onlar arasında doğmuş, onlar arasında yaşamıştı ve her ne kadar bir süre için onlardan ayrı kalmışsa da yine onların arasına dönmek güzel bir şeydi. Birisinin, "Eğer bu Mart değilse" dediğini duydu. Hemen arkasından da samimi bir el omzuna dokundu. "Nerelerdeydin bunca zamandır? Denizlerde miydin? Hadi gel de bir kadeh at." Aralarında ufak tefek bazı mesafeler, şurada burada bir iki sima, yine o eski halktı Martin'in kendini içinde bulduğu. Bir tane bile duvarcı yoktu aralarında. Tıpkı eski günlerde pazar pikniklerine gittikleri zamanlardaki gibi pikniğe gitmek, dans etmek, dövüşmek, eğlenmek için gelmişlerdi. Martin onlarla birlikte içmeye başladı ve yeniden insan olduğunu anladı. Onları bırakmakla ne aptallık etmişim diye düşündü. Eğer onların arasında yaşayıp da kitaplarla yüksek katlardaki kişilere boş verseydi, payına düşen mutluluğun daha büyük olacağından emindi. Bununla beraber bira eskisi kadar tatlı gelmedi ona. Biranın eski tadı kalmamış gibiydi. Bunu Brissenda'nın kendisini köpüklü biraya alıştırıp eski tat alma zevkini bozmuş olmasından yordu ve acaba aynı şekilde kitaplarda şu arkadaşlarıyla aralarındaki o eski dostluğu bozdu mu diye düşündü. Kendi kendine bozulmuş olamayacağına karar verdi ve dans pavyonuna doğru yürüdü. Orada lehimci Jimmy'ye rastladı. Jimmy'nin yanında uzun boylu sarışın Martin'e yanaşmak için öbürünü hemen bıraktı. Martin'le kız müziğin nameleri içinde dönerek uzaklaşırken Jimmy kendisine gülen arkadaşlarına "Vay canına, tıpkı eskisi gibi" diye açıklamada bulundu. Umurunda değil. Onu tekrar gördüğüme o kadar memnunum ki. Nasıl vals yapıyor bakın hele. İpek gibi yumuşacık. Hangi kız dayanır buna? Ama Martin kızı getirip Jimmy'ye teslim etti ve üçü birlikte yarım düzine kadar arkadaşıyla dans eden çiftleri izleyip güldüler. Birbirleriyle şakalaştılar. Martin'in geri geldiğini gören herkes memnundu. Daha hiçbir kitabı yayınlanmamıştı. Onların gözünde sahte değer taşımıyordu. Onlar Martin Eden'ı Martin Eden olduğu için seviyorlardı. Kendini sürgünden dönen bir prens gibi hissetti ve yalnız kalbi içinde yüzdüğü bu güler yüzlülük dünyasında tomurcuklandı. O gün çılgınlar gibi eğlendi. Kendini bu kadar iyi hissetmemişti. Üstelik cebi parayla doluydu ve tabii Martin
tıpkı eskiden denizden dönüp de maaşını aldığı zamanlardaki gibi parasını eritiverdi. Bir ara dans pistinde Lizzie Connelly'nin genç bir işçinin kolunda gördü. Daha sonra bütün pavyonu dolaşıp onu bira içilen bir masanın başında otururken buldu. Şaşkınlık ve tokalaşma fasılları bittikten sonra Martin kızı dışarı çıkardı. Burada müziğin gürültüsünden uzaklaştılar. Seslerini duyurmak için bağırmak zorunda kalmayacaklardı. Daha Lizzie ile konuştuğu anda kız onun olmuştu. Martin bunun farkındaydı. Lizzie'nin utançlı bir gururla parıldayan gözlerinden, taşımaktan onur duyduğu vücudunun okşar gibi hareketlerinden ve Martin'in konuşmasını can kulağıyla dinlemesinden belliydi bu. Lizzie artık eskiden tanıdığı genç kız değildi. Şimdi bir kadındı o. Martin, onun vahşi, meydan okurcasına güzelliğinin vahşiliğinden hiçbir şey kaybetmeden gelişmiş olduğunu fark etti. Yalnız o meydan okuma ve ateşlilik hali daha kontrol altına alınmış gibiydi. Martin hayran hayran içinden. Nefis, gerçekten nefis bir güzellik diye mırıldandı. Biliyordu ki Lizzie onundu. Sadece bir defa gel demesi yeterdi. O zaman Lizzie, Martin onu nereye götürürse götürsün, dünyanın öbür ucuna kadar giderdi. Bu düşüncenin kafasında belirmesiyle hemen aynı anda kafasının yan tarafına kendisinin az daha yere yıkacak bir darbe yedi. Bu bir erkeğin yumruğuydu. Öylesine kızgın ve öylesine aceleci bir erkek tarafından sallanmıştı ki bu yumruk hedefi olan çeneye şaşırmıştı. Martin sendeleyerek geri döndü ve korkunç bir hızla sallanan başka bir yumruğun geldiğini gördü. Gayet tabii ve rahat bir hareketle eskisini yapınca yumruk zarar vermeden geçti ve yumruğu sallayanı da arkasından sürükledi. Martin yumruğunun üstüne bütün vücuduyla yüklenerek hızını alamayan adama bir sol çaktı. Adam yere yıkıldı. Ancak hemen ayağa fırlayıp deli gibi hücum etti. Martin adamın hırstan allak bullak olmuş suratını gördü ve onu böylesine kızdıran şeyin ne olabileceğini merak etti. Ama bir taraftan meraklanırken öbür taraftan da bütün vücuduyla yüklenerek bir sol direk yapıştırmayı ihmal etmedi. Adam geri geri gidip bir grubu çarparak yuvarlandı. Jimmy ile diğerleri onlara doğru koşuyorlardı. Martin tir tir titriyordu. İntikamıyla, dansıyla, dövüşü ve eğlencesiyle tastamam eskiden kalma bir gündü bu. Bir yandan düşmanını göz altında tutarken bir yandan da Lizzie'ye baktı. Erkek arkadaşları dövüşe kalktı mı kızlar genel olarak çığlık atarlardı. Lizzie ise atmamıştı. Soluğunu tutmuş, hafif ona eğilmiş, bir elini göğsüne bastırmış, yanakları kıpkırmızı, gözlerinde büyük bir hayret ve hayranlık ifadesi olduğu halde dikkatle izliyordu. Adam ayağa kalkmış, kendisini yakalayıp alıkoyan ellerden kurtulmak için mücadele ediyordu. Oradakilere. Benim geri gelmemi bekliyordu kız. O beni beklerken bu çaylak çıktı ortaya. Bırakın beni diyorum, temizleyeceğim bu herifi diyordu. Jimmy delikanlıyı geri tutmalarına yardım ederken. Nedir senin derdin diye sordu. Bu gördüğün Martin Eden'dır. Kızlar bayılırlar ona. Sonra onunla problem çıkarmaya kalkarsan seni çiğ çiğ yer, bak karışmam. Kızı gözümün önünde alamaz böyle diye itiraz etti diğeri. Jimmy övdüğünü devam ederek. O uçan Hollandalıyı tepelemiştir. Sen de tanırsın ya uçan Hollandalıyı. Hem de 5 roundda yaptı bu işi. Sen bir dakika bile dayanamazsın karşısında Martin'in. Anladın ya şimdi. Bu bilgi yatıştırıcı bir etki yarattı ve öfkeli delikanlı Martin'i şöyle bir süzdü.
Pek de öyle bir şeye benzemiyor diye alaylı alaylı konuştu. Ama bu alaylı hırs oldu. Jimmy onu inandırmaya çalışarak, "Uçan Hollandalı da aynen böyle düşünmüştü," dedi. "Hadi gel, hadi gidelim buradan. Kızdan çok ne var?" Delikanlı kendisini dans pavyonuna doğru sürüklemelerine ses çıkarmadı. Çetesi de onu takip etti. Martin, "Kim bu?" diye sordu Lizzie'ye. "Sonra bütün bunlar ne demek?" Bu sırada dövüşün önce kendisine verdiği o devamlı ve büyük zevk kaybolmuştu. Martin kendi kendini tahlil eden bir insan olduğunu keşfetti. O kadar tahlil ediyordu ki kendini böyle ilkel bir hayatı yalnız kalbi ve boş kollarıyla yaşaması imkansızdı. Lizzie başını geriye attı. "Hiç kimse değil. Sadece bana arkadaşlık ediyordu." Bir an durakladıktan sonra, "Mecburdum onunla arkadaşlık etmeye," diye açıklık getirdi. "Kendimi adam akıllı yalnız hissetmeye başlamıştım. Ama hiç unutmadım." Sesi gitgide hafifledi, önüne bakmaya başladı. "Sen ne zaman istersen silkelerim onu." Kızın çekingen yüzüne baktı. Yapması gereken bütün işin elini uzatarak onu kendine çekmekten ibaret olduğunu bildiği halde Martin, temiz, gramer bakımından düzgün İngilizcenin gerçekten bir değeri olup olmadığını düşünmeye daldı ve tabii cevap vermeyi unuttu. Lizzie gülerek bir denemede bulundu. "Canını okudun onun," dedi. Martin cömertçe, "Dayanıklı çocukmuş gene de," dedi. "Eğer alıp götürmeselerdi beni epey uğraştıracaktı." Lizzie damdan düşercesine, "O gece yanında gördüğüm hanım arkadaşın kimdi?" diye sordu. "Bir arkadaş işte," diye cevap verdi Martin. Lizzie dalgın bir şekilde, "Epey zaman önceydi," diye mırıldandı. "Sanki 1000 yıl geçmiş gibi geliyor." Ama Martin bu sorunun daha fazla kurcalanmasına meydan vermedi ve konuşmayı başka kanallara çevirdi. Öğle yemeğini birlikte lokantada yediler. Martin şarapla bir sürü nefis ve pahalı yiyecek ısmarladı. Daha sonra dans ettiler. Martin yalnız Lizzie ile dans etti. O yorulana kadar. Martin iyi dans ederdi. Dans ederken de Lizzie başını onun omzuna dayamış, içinden bunun sonsuza değin devam etmesini dileyecek bir mutluluk ve zevk cennetinde yüzerek dönmüştü. Akşam üstüne doğru dışarı çıkıp ağaçlar arasında dolaştılar ve orada Martin tıpkı eskiden olduğu gibi sırt üstü yatıp başını Lizzie'nin kucağına koydu. Onun saçlarını okşayıp yüzüne bakar ve onu severken o da hafiften kestirdi. Birden gözlerini açarak yukarı baktı ve Lizzie'nin yüzündeki yumuşak aşk ifadesini okudu. Lizzie gözlerini kırpıştırarak önüne baktı. Sonra o telaşlı ifadesi kaybolan gözlerini kaldırdı ve yumuşak, tatlı bir meydan okumayla Martin'in gözlerinin içine baktı. Fısıltı denecek kadar alçak bir sesle, "Bütün bu yıllar boyunca hep dürüst kaldım," dedi. Martin bunun mucizevi bir şey ama gerçek olduğuna bütün kalbiyle inandı. Yine bütün kalbiyle ihtiras duyabilmeyi diledi. Onu mutlu etmek Martin'in elindeydi. Kendini mahrum ettiği mutluluktan onu ne diye mahrum etsindi? Onunla evlenip Markizler'deki saz şatoda beraber oturmak için yanında götürebilirdi. Bunu yapmak için içinde kuvvetli bir arzu hissediyordu ama yaratılışının böyle yapmaması gerektiğini emreden sesi bu arzudan da daha kuvvetliydi. Kendine rağmen aşka hala sadıktı. Eski hür ve rahat yaşanılan hayatının günleri geçmişti. Onları geri getiremezdi. Ne de kendi o günlere dönebilirdi artık. Değişmişti. Ne kadar değişmiş olduğunu bugüne kadar fark etmemişti. Yumuşak bir sesle,
Ben evlenecek tipte bir insan değilim Lizzie dedi. Saçını okşayan el bir düşünme anı içinde durdu. Sonra tekrar aynı yumuşak okşamalara devam etti. Martin, Lizzie'nin yüzünün asıldığını gördü. Ama bu karar vermekten güçlük çekmesinden meydana gelen bir asıklıktı. Zira Lizzie'nin yanakları hala pembe pembe, bütün benliği alev alev yanıp erimekteydi. Bunu demek istememiştim diye başladı ve kekeleyerek sustu. Hoş, aldırdığım da yok. Aldırdığım yok diye tekrarladı. Senin arkadaşın olmak bana gurur veriyor. Senin için her şeyi yapardım. Benim yaratılışım böyle. Martin doğrulup oturdu. Lizzie'nin elini avucu içine aldı. Bunu gayet sıcak bir şekilde yapmıştı. Ama içinde hiçbir itiraz duymuyordu. Ne var ki Martin'in sıcaklığı Lizzie'yi ürpertmeye yetti. Kız, bundan söz etmeliyim dedi. Martin, sen büyük, soylu bir kadınsın dedi. Seni tanımakla asıl benim gurur duymam gerekir. Ben gurur duyuyorum, evet gurur duyuyorum. Son benim için kapkaranlık bir dünyada bir ışık demetisin. Benim de sana karşı senin bana olduğun kadar dürüst olmam gerekiyor. Bana dürüst olmana önem verdiğim yok benim. Aldırmıyorum buna. Beni ne istersen yapabilirsin. Beni pisliğe fırlatıp çiğneyebilirsin. Bunu dünyada yapabilecek tek erkek de sensin diye meydan okurcasına bir parıltıyla ekledi. Daha küçücük, hiçbir işe yaramaz çocuk olduğum zamandan beri kendi kendime önem verdiğimi hatırlamıyorum. Ben de işte bu sebepten seninle evlenmeyeceğim dedi Martin. Yumuşak bir sesle. Sen öylesine büyük ve cömertsin ki beni de kendine eş bir cömertliğe zorluyorsun. Ben evlenemem ve evlenmeden de sevemem. Gerçi geçmişte bundan ağzımın payını aldım ya. Bugün buraya gelip seninle karşılaştığıma üzgünüm. Ama artık elden ne gelir? İşin böyle bir renk alacağına ihtimal vermezdim ki. Ama bak buraya Lizzie. Şimdi kalkıp da sana senden ne kadar çok hoşlandığımı anlatamam. Hoşlanmaktan da fazla bir şey bu. Sana hayranlık ve saygı besliyorum. Sen muhteşem bir kadınsın Lizzie. Senin kadar iyi insan az bulunur dünyada. Ama kelimelere ne gerek? Bununla beraber yapmak istediğim bir şey var. Pek yakında elime çok para geçecek. Martin o anda vadi, körfez, sazdan, şato fikrinden vazgeçti. Şunun şurasında ne fark ederdi ki? Eskiden olduğu gibi canı istediği zaman herhangi bir yere giden herhangi bir gemiye tayfa olarak girebilirdi. Bu parayı sana vermek isterdim. İstediğim bir şey vardır herhalde. Okula ya da bir ticaret kolejine gitmek gibi. Belki çalışıp bir stenoklar olmak isterdin. Ben sana sağlayabilirim bunu. Belki annem baban da sağdır. Onları bir mağazaya yerleştirebilirim. Yeter ki sen söyle, ne istiyorsun söyle, ben sağlarım. Lizzie hiç cevap vermedi. Kuru gözleriyle kıpırdamamak önüne bakıyordu. Ama boğazına sanki bir yumruk tıkanmıştı. Martin bunu öyle derinden hissetti ki aynı yumruk gelip onun da boğazına tıkandı. Konuştuğuna pişman oldu. Lizzie'ye teklif ettiği şey onun kendisine teklif ettiğinin yanında o kadar bayağı kalıyordu ki para, sadece para. Lizzie ona şerefsizlik ve utancı ve günahı göze alıp cennet ümitlerinden vazgeçmeye razı olarak kendini teklif ederken o Lizzie'ye hiçbir ıstırap duymadan terk edeceği kendi dışındaki bir şeyi teklif etmişti. Lizzie sesindeki boğukluğu hemen bir öksürüğe çevirerek
Konuşmalıyım bunu dedi. Ayağa kalktı. Hadi gel eve gidelim. Yorgunluktan bittim. Gün bitmiş, hemen hemen bütün eğlenenler gitmişti. Ama Martin'le Lizzie ağaçların arasından çıkar çıkmaz Martin'in arkadaşlarını karşılarında buldular. Martin bunun manasını hemen anladı. Havada kavga kokusu vardı. Çete Martin'i korumak için orada bulunuyordu. Hep birlikte parkın kapılarından dışarı çıktılar ve arkalarından dağınık bir şekilde bir ikinci çetenin kendilerini takip etmekte olduğunu gördüler. Bunlar Lizzie'nin delikanlısının kızını kaybetmenin öcünü almak için topladığı arkadaşlarıydı. Bir kavga çıkacağını hisseden bir sürü polis memuru arbedeyi önlemek için onlarla birlikte yürüdü ve her iki gruba da San Francisco trenine ayrı ayrı bindirdi. Martin, Jimmy'ye 16. sokakta inip Oakland'a giden tramvaya bineceğini söyledi. Lizzie, olanlarla hiç ilgilenmeden sessizce oturuyordu. Tren 16. sokak istasyonuna geldiğinde Oakland'a gidecek tramvay oradaydı. Kondüktörü de sabırsızlıkla kampanayı çalıp duruyordu. Jimmy, işte orada duruyor diye planı anlattı. Siz tramvaya doğru koşun, biz de onları durdururuz. Haydi, kızı yukarı çekersin. Bu manevra düşman çeteyi geçici olarak şaşırttı. Sonra onlar da trenden atlayıp takibe koyuldular. Tramvaydaki ağırbaşlı, ayık Oaklandlılar bir delikanlı ile genç bir kızın tramvaya doğru koşarak ön taraftaki açıklıkta kendilerine yer bulup oturduklarıma pek dikkatli etmediler ve tramvayın merdivenlerine sıçrayıp Vatman'a "Ver şunun gazını da bas bakalım moruk" diye bağırdı Jimmy. Bir an sonra Jimmy döndü ve yolcular onun koşarak tramvaya atlamaya çalışan birinin suratına yumruk attığını gördüler. Ama bütün tramvay boyunca birçok surata yumruklar inip duruyordu. Böylece Jimmy ile çevresi uzun alt basamakta tutunup hücuma geçen çeteyi karşıladılar. Nihayet tramvay keskin bir kampana sesinden sonra hareket etti. Hücum edenlerin sonuncusunu da aşağı atan Jimmy ve arkadaşları da işi tamamlamak üzere aşağı indiler. Tramvay dövüş sağanağına gerilerde bırakarak uzaklaşırken şaşıran yolcular bu arbedenin sebebinin dışarıda köşede oturan delikanlıyla güzel işçi kızın olabileceğini akıllarının köşesinden bile geçirmediler. İçinde eski kavgaların heyecanı depreşen Martin dövüşe bayıldı. Ama bu heyecan çabucak kaybolup yerini büyük bir üzüntüye bıraktı. Kendini çok ihtiyar hissetti. Şu gamsız, kasavetsiz delikanlılardan, eski günlerinin arkadaşlarından asırlarca büyümüş hissetti. Pek çok geri dönemeyecek kadar çok uzaklaşmıştı. Bir zamanlar kendi hayat tarzı olan bunların hayat tarzı şimdi ona tatsız geliyordu. Her şey onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Ona bir yabancılık gelmişti. Köpüklü bira nasıl tatsız geldiyse onların arkadaşlıkları da öyle tatsız geldi ona. Çok uzaklaşmıştı Martin. Onlarla arasında binlerce kitaplık bir mesafe oluşmuştu. Martin aklın engin boyutlarında dolaşmıştı ve artık eski yerine dönemezdi. Diğer yandan da bir insandı ve onun toplumsal arkadaşlık ihtiyacı bir türlü tatmin edilemiyordu. Yine de yeni bir vatan bulamıyordu. Çetedeki arkadaşlarının anlamadığı gibi, kendi ailesinin burjuvalıların onu anlamadığı gibi yanında oturan şu kızcağız da ne onu ne de kendisinin Martin'e verdiği şerefi
anlayabilirdi. Bütün bunları düşündükçe üzüntüsü koyulaştı, acılaştı. 6. sokakta Market Sokağı kavşağında Lizzie'nin yaşadığı işçi kulübesinin önünde ayrılırken Martin, "Barış onunla," diye öğütte bulundu. O gün Lizzie'yi elinden aldığı delikanlıyı kastediyordu. "Artık yapamam," dedi Lizzie. Martin şakacı bir tavırla, "Hadi canım," dedi. "Sen sadece bir ıslık öttür bak nasıl koşarak gelecek sana." Lizzie, "Onu demek istemedim," dedi. Martin onun ne demek istediğini biliyordu. Tam Allah'a ısmarladık diyeceği sırada Lizzie ona doğru yasladı kendini. Ama bu yaslanmada ne zorlayıcı ne de ayartıcı bir taraf vardı. Sadece istekli, acizane bir yaslanıştı bu. Martin'in yüreği titredi. O büyük hoşgörülüğü galeyana geldi. Lizzie'yi kollarını alıp öptü. Kendi dudakları üzerine konan öpüşün bir erkeğin görebileceği en gerçek öpücük olduğunu biliyordu. Lizzie, "Tanrım," diye içini çekti. "Senin için ölebilirim. Ölebilirim senin için." Kendini Martin'den koparırcasına çekip aldı ve merdivenlere koşarak çıktı. Martin gözlerinin dolu dolu olduğunu hissetti. Kendi kendine konuşarak, "Martin Eden," dedi. "Sen zalim bir insan olmadığın halde Allah'ın belası zavallı bir nicecisin. Eğer elinden gelse onunla evlenip onun titreyen kalbini mutlulukla doldururdun. Ama yapamazsın, yapamazsın." Henley'ini hatırlayıp "Zavallı bir ihtiyar serseri. Eski serseriliklerini anlatıyor," dizesini mırıldandı. "Hayat bir falso ve utançtan ibarettir." Bu yalnızlık ve yoğun bunalım içinde başarı nihayet kapısından içeri girmiş, ilk kitabı Güneşin Utancı Ekim'de piyasaya çıkmıştı. Ekspres postayla gelen paketin bağlarını kesip yayıncının hediye olarak gönderdiği 15 kitabı dert ortağı masasının üzerine yayınca içine tarifi mümkün olmayan ağır bir hüzün çöktü. "Keşke bu iş birkaç ay önce olsaydı ne kadar büyük bir mutluluk duyardım," diye düşündü. Ne var ki artık heyecan duymuyor, kazandığı başarıdan haz almıyordu. Mücadelesini verdiği ve mutluluk getireceğine inandığı başarı, mutsuzluğun anahtarı olmuştu. Duyması gereken sıcaklığın yerine kuru soğuk hakim olmuştu. Zaten uzunca zamandır hisleri karmakarışıktı. Kitabı hem de ilk kitabı basılmıştı ama delişmen kanı damarlarında dolaşmamış, kalbi gümbür gümbür atmamıştı. Bir de üstüne üstlük kapkara hüzün çökmüştü yüreğine. Kitabının basılmış ve satılıyor olması pek bir şey ifade etmiyordu. Bunun tek önemi biraz para getirecek olmasıydı. Ancak Martin parayı nominal bir değer olarak algılıyor, başkaca bir değer yüklemiyordu. Kitabın birini mutfağa götürüp Maria'ya hediye etti. Maria'nın şaşkınlığını gidermek için. "Ben kitabı yazdım," diye açıkladı. "İşte şu odada yazdım bunu. Öyle sanıyorum ki bunun harcına senin sebze çorbalarından birkaç kap karışmıştır. Senin olsun. Sakla onu. Sırf beni hatırlaman için, anlıyorsun ya." Martin böbürlenmiyordu, gösteriş yapmıyordu. Bütün amacı Maria'yı mutlu etmek, onun kendisiyle övünmesine imkan vermek, kendisine bu kadar uzun bir zaman güvenmekte haklı olduğunu göstermekti. Maria kitabı ön odada aile yadigarı İncil'in üstüne koydu. Pansiyonerlerinin yazdığı bu kitap kutsal bir şey, bir arkadaşlık putuydu. Martin'in vaktiyle çamaşırcılık yapmış olmasının etkisini azaltmıştı bu kitap. Maria onun tek satırını bile anlamadığı halde
Her satırının büyük, çok büyük, çok anlamlı olduğunu biliyordu. Basit, pratik, ağır işler yapan bir kadındı Maria. Ama Tanrı vergisi büyük yeteneklere de inancı sonsuzdu. Martin, güneşin utancını nasıl heyecansız bir şekilde karşıladıysa, her hafta gazete yazılarını kesip yollayan, acenteden gelen eseri hakkındaki eleştirileri, yazılarını da aynı kayıtsızlıkla okudu. Kitabın genel bir heyecan yaratmakta olduğu besbelliydi. Bu, para kesesine daha uygun paranın gireceğini gösteriyordu. Lizzie'yi bulup vaatlerini yerine getirebilir, kendisine yine de saz duvarlı şatosunu yaptırabilecek kadar para kalırdı. Sinclair, Darley ve ortakları tedbir alıp 500 adet bastırmışlar ama eleştiriler bunun iki misli bir baskının makineye verilmesini gerektirmiş, daha bu makinelerden çıkmadan 5000 adet üçüncü bir baskının siparişi gelmişti. Londra'dan bir firma telgrafla İngilizce baskısının anlaşmalarını yapmış, daha bu anlaşmanın dumanı üstündeyken Fransız, Alman ve İskandinav dillerine yapılan tercümelerin ilerlemekte olduğu haberleri alınmıştı. Maeterlinck okuluna yöneltilen saldırı bundan daha uygun bir zamana rastlayamazdı. Şiddetli bir edebi tartışma açıldı. Salaby ile Pascal, güneşin utancını tutup onu savundular ve böylece hayatlarında ilk defa olarak bir sorunun aynı tarafında birleşmiş oldular. Crookes ile Wallis öbür safta yer alırken, Sir Oliver Lodge kendi kozmik teorilerine de uyacak bir uzlaşma formülü bulmaya teşebbüs etti. Maeterlinck'in peşinden gidenler, mistisizm ölçüleri etrafında toplandılar. Chesterton, aynı konu üzerinde taraf tutmadığını iddia ettiği bir seri deneme ile bütün dünyayı kahkahadan kırıp geçirdi. Ancak tartışmayı ve tartışmacıları cehennemin dibine gönderen Croce, George Bernard Shaw'dan geldi. Pratik cılız yazarlar sürüsüyle dolu. Ortalığı toz duman bürüdü. Gürültünün ayyuka çıktığını söylemeye gerek yok. Singletary Darley ve ortakları eleştiri içeriğindeki felsefi bir eserin bir roman gibi satış yapması akıl alacak şey değil. Şirket ise Martin'e yazdığı mektupta şunları bildirmişti. Bundan daha iyi bir konu seçemezdiniz. Bütün yardımcı faktörler de tahminlerinizin aksine elverişli bir durum yarattı. Bu durumdan elimizden geldiği kadar istifadeye çalıştığımızı söylemeye gerek yok. Daha şimdiden Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da 40.000'den fazla satış yapıldı. Ayrıca 20.000 nüshalık yeni bir baskı da makinelere verildi. İhtiyacı karşılamak için durmadan çalışıyoruz. Bununla beraber bu isteği arttırmak için de elimizden geleni yapmış bulunuyoruz. Reklam için şimdiden $5.000 para harcadık. Kitap rekor kıracağı benzer. Gelecek kitabınız için size sunmak cesaretini gösterdiğimiz anlaşma 2 nüsha olarak mektubumuza ilişiktir. Hissenizi %20'ye çıkardığımızda dikkatinizi çekmek isteriz ki bu da bizim gibi bir yayın evinin ödemeyi göze alabileceği en yüksek ücrettir. Teklifimizi elverişli bulduğunuz takdirde lütfen anlaşmadaki boş yere kitabınızın adını yazınız. Kitabın içeriği üzerinde hiçbir kayıt koymuyoruz. Herhangi bir konuda yazılmış nasıl bir kitap olursa olsun. Eğer elinizde hazır bir kitap varsa daha da iyi olur. Şimdi tam demirin dövüleceği zaman. Bundan daha iyi tavında olamaz. İmzanızı taşıyan sözleşmeyi alır almaz size memnuniyetle $5.000'lık bir avans gönderebiliriz.
Görüyorsunuz ki size inancımız büyük, bu işe büyük bir yatırım yapmak üzereyiz. Aynı zamanda sizinle sözleşmeyi mesela 10 yıl müddetle ve bu süre içinde bütün eserlerinizin münhasıran kitap halinde yayın haklarını satın almak şartıyla uzatma konusunda görüşmek isteriz. Martin mektubu bırakıp kafasından bir aritmetik problemi çözerek 65.000 kere 15 sentin ne ettiğini buldu. 9.000 dolar ediyordu. Yeni sözleşmeyi imzalayıp lazım gelen yere Havai Dumanı adını yazarak gazetelere yazdığı küçük öykülerinin formülünü henüz keşfetmeden önce kaleme aldığı 20 kadar öykücükle birlikte yayıncıya yolladı. Amerika Birleşik Devletleri postalarının götürüp getirebileceği en kısa zaman içinde Singletary, Daniel ve ortaklarının 5.000 dolarlık çekini aldı. Çekin geldiği sabah Martin, Maria'ya, "Bugün öğleden sonra 2 sıralarında benimle birlikte çarşıya gelmeni istiyorum Maria. Ya da sen beni saat 2'de 14. cadde ile Broadway kavşağında bekle, daha iyi, ben seni bulurum." Maria kararlaştırılan vakitte oradaydı. Ama kafasının çapı nispetinde kendisini meşgul eden gezin çözümü için elindeki biricik ipucu ayakkabılardı. Martin kendisini ayakkabı dükkanının tam önünden geçirip de bir emlakçıya sokunca uğradığı hayal kırıklığı iyiden iyiye arttı. Emlakçıda olanlar ise kafasından sonsuz bir rüya gibi kaldı. Zarif, centilmen Martin bir başkasıyla konuşurken kendisine iyiliksever bir tebessümle bakmıştı. Daktilo makinesi tıkırdamış bir takım kağıtları mecburen imzalamıştı. Kendi ev sahibi de oradaydı, o da imzasını atmıştı. Her şey bitip de sokağa çıktıklarında ev sahibi Maria'ya, Maria, bu ay artık bana 7,5 dolar kira ödemek zorunda değilsin" demişti. Maria bu konuşmadan hiçbir şey anlamamış, ev sahibi ise "Ne bu ay, ne öbür, ne de öbür ay" diye devam etmişti. Maria kırık dökük kelimelerle bu bir lütufmuş gibi adama teşekkür etmişti. İçinde oturup da bunca zamandır kira ödediği evin artık kendisinin olduğunu ancak Kuzey Oakland'a dönüp de Portekizli bakkaldan problemi soruşturduktan sonra anlayabildi Maria. O akşamüstü arabasından inen Martin'i selamlamak için dışarı çıkan Portekizli bakkal, "Niye benden alışveriş yapmıyorsun artık?" diye sordu. Martin de ona artık yemeğini kendisinin pişiremediğini anlattı ve bir kadeh şarap içmek için bakkalın evine girdi. İçtiği şarabın bakkalın en iyi şarabı olduğuna da dikkat etti. O gece Martin, "Seni bırakacağım. Yakında sen de bırakacaksın burasını. O zaman evini kiraya verir, kendin bir ev sahibi olursun. Sandra Möla'da veya Harvard'da sütçülük yapan bir erkek kardeşim var. Şimdi bütün çamaşırlarını yıkamadan geri yollamanı istiyorum. Anlaşıldı mı? Yıkamadan. Ondan sonra da yarın San Roma, Harvard'da her neresiyse oraya gidip kardeşini göreceksin. Ona gelip beni görmesini söyle. Ben Oakland'da Metropole Oteli'nde kalacağım. O nasıl olsa sütçülüğe elverişli iyi çiftliği bir görüşte anlar." İşte böylece Maria bir evle içinde kendisi için parayla iş gören 2 adamın bulunduğu koskocaman bir mandıranın ve artık bütün ailenin ayakkabı giymesine, bütün çocukların okula gitmesine rağmen durmadan artan bir banka hesabının sahibi oldu. Peri masallarındaki prenslere pek az insan rastlar hayatta. Ama bedeni çok, kafası az çalışan Maria, peri prenslerinin sabık bir çamaşırcı kılığında gönül eğlendirdiğini aklından bile geçirmiş değildi. Bu arada dünya,
"Kimdir bu Martin Eden?" diye sormaya başlamıştı. Martin, yayıncılarına en ufak bir biyografik bilgi bile vermeyi reddediyordu. Ama gazetelerde boş durmuyordu. Oakland, Martin'in memleketiydi. Gazeteciler de burunlarını her tarafa sokup bilgi verebilecek sürüyle insana başvurmuşlardı. Martin'in olduğu, olmadığı, yaptığı ve daha çok da yapmadığı her şey okuyucuların zevki için fotoğraflarla birlikte ortaya dökülmüştü. Martin'in fotoğrafı da vaktiyle Martin'in resmini çekip şimdi derhal bunu çoğaltarak piyasaya süren o yer fotoğrafçısından sağlanmıştı. Başlangıçta bütün dergilerden ve Burjuva sosyetesinden öylesine iğrenen Martin, reklam edilmesine karşı savaşa girişti. Ama sonunda mücadele etmezse daha rahat edeceğini anlayarak teslim oldu. Kendisiyle konuşmak için uzaklardan gelen yazarları reddedemiyordu. Üstelik günler uzun saatlerle doluydu ve artık yazı yazmadığı, çalışmadığı için de bu saatlerin nasıl olsa doldurulması gerekiyordu. Martin böylece kendisine saçma bir kapris gibi gelen şeylere boyun eğdi ve röportajları kabul edip edebiyat ve felsefe hakkındaki fikirlerini söyledi. Hatta Burjuvalıların davetlerini bile kabul etti. Artık hiçbir şeye aldırdığı yoktu. Herkesi affetti. Kendisini vaktiyle kızıla boyayan, şimdi ise Martin'in ona özel olarak poz verip resim çektirerek koskoca bir sayfalık röportaj ihsan ettiği o acemi muhabire bile. Lizzie Connelly'yi gördü. Martin'in ulaştığı büyüklüğün kızı üzdüğü besbelliydi. Bu aralardaki mesafeyi açmıştı. Belki de sırf bu meseleyi daraltmak ümidiyle Martin'in arzusu üzerine gece okuluna ve iş kolejine gidip korkunç paralarla elbise diken bir terzihaneden giyinmeyi kabul etmişti. Günden güne gözle görülür şekilde gelişti Lizzie. Hatta öyle ki Martin doğru bir işi yapıp yapmadığını şüpheye bile düştü. Zira Lizzie'nin her şeye kendisi için razı olup bütün bu gayretleri o istiyor diye gösterdiğini biliyordu. Kızcağız kendisini Martin'in gözünde yükseltmeye çalışıyordu. Ama Martin ona tam bir kardeş gibi davranıp onu gayet seyrek görüyor ve hiçbir ümit vermiyordu. Gecikmiş Martin'in şöhretinin en yüksek noktaya çıktığı sırada Meredith Lowell Kumpanyası tarafından piyasaya çıkarıldı ve eser öykü formunda olduğu için satış bakımından Güneşin Utancı'nı da geride bıraktı. Haftadan haftaya şöhreti artan Martin, iki kitabıyla birlikte en çok satan eserler listesinin en başında yer almak için eşi görülmemiş bir şerefe ulaştı. Öykü yalnız roman edebiyatı okuyanları sarmamış, aynı zamanda Güneşin Utancı'nı okuyanlar da bu deniz hikayesinin işlenişindeki kozmik kavrayışın çekiciliğine kapılmışlardı. Martin önce mistik edebiyata fevkalade vurmuş, ondan sonra da açık ettiği bu edebiyata başarılı bir eser kazandırıp hem eleştirel hem de yaratıcı olarak ender rastlanan bir deha örneği göstermişti. Para oluk oluk akıyor, şöhreti arttıkça artıyordu. Martin edebiyat dünyasında bir kuyruklu yıldız gibi parlak izler bırakıyordu. Ama uyandırdığı heyecan Martin'i ilgilendirmekten çok eğlendiriyordu. Onu şaşırtan tek şey, eğer bilimse bütün dünyayı hayrete düşürecek ufacık bir şey vardı. Ama dünya onun gözünde bu kadar büyüttüğü o ufak şeyden çok onun hayretine şaşırdı eğer bilseydi. Yargıç Blot onu akşam yemeğine davet etmişti. İşte o küçük veya yakında önemli bir hal alacak küçük şeylerin başlangıcı buydu. Yargıç Blot'a hakaret etmiş, ona iğrenir gibi davranmıştı. Oysa o,
Şimdi sokakta rastladığı Martin'e yemeğe çağırmıştı. Martin kendi kendine Yargıç Bulut'a Morse'ların evinde sayısız kereler rastlayıp da yemeğe çağrılmadığını düşündü. O zamanlar neden çağrılmamıştı beni yemeğe diye sordu kendi kendine. Değişmemişti ki Martin. Aynı Martin Eden'dı. Fark nereden ileri geliyordu? Yazdıklarının kitaplar halinde çıkması mıydı bu değişikliği yaratan? Bunların çoktan işi bitmişti. O zamandan beri yeni bir şey yazmamıştı ki. Hepsi de Yargıç Bulut'un genel fikrini paylaşarak onun Spencer'ına, onun aklına dudak büktüğü zamanda ulaşılmış başarılardı. Şu halde Yargıç Bulut'un bu daveti gerçek bir değerden ötürü değildi. Tamamıyla yalancı bir değere göre yapılmış bir davetti. Martin sırıttı ve daveti kabul etti ama kendi kendinin uysallığına şaşmaktan da geri kalmadı. Yemekte de onların soyundan kadınlar ve yüksek makamlar işgal eden yarım düzine kadar erkek arasında Martin kendini bir kral gibi hissetti. Yargıç Hanwell tarafından hararetle desteklenen Yargıç Blount, Martin'in Stay adlı son derece seçkin ve sadece zenginlerin değil, hüner sahibi kimselerin de üyesi bulunduğu bir kulübeye adıyla şeref vermesi için ısrar edip durdu. Martin reddetti ve her zamankinden fazla hayrete düştü. Yazılarını yollama işi Martin'i meşgul ediyordu. Editörlerin istekleri de Martin'in başından aşmıştı. Martin'in tarzının altında öz bulunan bir üslupçu olduğunu anlamışlardı. The Northern Rev, Güzelliğin Beşiğini yayınladıktan sonra ondan buna benzer yarım düzine deneme daha istemişti. Eğer Burton's Magazine açık kapı bırakarak her denemesine $500 teklif etmeseydi, Martin denemeleri öbürküne verecekti. Bir mektupla isteklerini karşılayacağını ama denemelerinin tanesini $1000 vereceğini bildirdi. Bu denemelerin şimdi onların peşinde koşan aynı dergiler tarafından vaktiyle geri çevrildiğini hatırladı. Hem de otomatik bir şekilde çoğaltma makinesinden çıkmış mektuplarla soğukkanlılıkla reddetmişlerdi. Onlar Martin'i terletmişlerdi o zaman. Şimdi de Martin onları terletmek istiyordu. Burton's Magazine denemelerinden 5 tanesini Martin'in istediği fiyata kabul etti. Geri kalan 4 tanesini de The Northern River öbürlerine adım uyduramayacak kadar fakir olduğu için aynı fiyatta Mackintosh Monthly kaptı. Böylece günlerden beri bir kenarda düzülü bekleyen esrar aleminin yüce papazları, hayalperestler, bencilliğin ölçüsü, yakılmanın felsefesi, Tanrı ile ahmak, sanat ve biyoloji, eleştirmenler ve deney tüpleri, yıldız tozu ve tefeciliğin defteri adlı denemeler, fırtınalar, gürültüler, ağız kalabalıkları yaratarak dünyaya sunuldu. Editörler ona istediği şartı bildirmesini yazıyorlar, Martin de istediği şartı ileri sürüyordu. Ama hep evvelce yazdığı eserleri içindi bunlar. Hiçbir yeni eser için angagama girmemeye karar vermişti. Yeniden kalemi eline almak aklına geldikçe aklını kaçıracak gibi oluyordu. Kitlenin Brissendon'a nasıl paramparça ettiğini görmüştü ve aynı kitlenin kendisini kabul etmiş olmasına rağmen o şoku kafasından silip atamıyor, kitleye de zerre kadar hürmet duyamıyordu. Kendi şöhretini Brissendon'a karşı bir ihanet, bir alçaklık sayıyordu. Bu duygu onda bir ürkeklik yaratıyordu. Ama küpünü adam akıllı doldurana kadar devam etmeye karar vermişti. Editörlerden şöyle mektuplar alıyordu. 1 yıl kadar önce aşk şiirleri külliyatınızı
Maalesef reddetmek zorunda kalmıştık. Şiirleriniz o vakit bizi büyülemişti. Ama girişmiş olduğumuz bazı anlaşmalar dolayısıyla almamıza imkan bulunamamıştı. Eğer şiirleriniz hala duruyorsa ve eğer bize göndermek lütfunda bulunursanız, bütün külliyatı istediğiniz şartlarda yayınlamak arzusundayız. Aynı zamanda bunların en elverişli şartlarla kitap halinde yayınlanmasına da hazırız. Martin'in aklına vizensiz şiirler yazdığı trajedisi geldi ve aşk şiirleri külliyatı yerine onu gönderdi. Göndermeden önce bir defa okudu ve eser onda bilhassa amatörcesine bilinçlik taşıyan bir üslubu sahip ve genel olarak 5 para etmez bir eser izlenimi uyandırdı. Ama yine de yolladı ve eser yayınlandı. Editörler de bunu yayınladığına hayatın sonuna kadar pişman oldu. Halk hiddetlenmiş, inanmadığını belli ediyordu. Martin Eden'ın yüksek ölçüleriyle bu ciddi safsatanın arasında dağlar kadar fark vardı. Bunu Martin'in yazmadığı, derginin aptalcasına bu sahte eseri yarattığı ya da Martin Eden'ın Dumalara özenip yazar kiralayarak bunu kendi hesabına yazdırdığı iddia ediliyor. Ama Martin bunun çocukluğunda yazdığı ilk kalem denemelerinden biri olduğunu ve derginin bunu yayınlamak için başının etini yediğini açıklayınca dergi hesabına total bir kahkaha yükseldi. Arkasından da editör değişiverdi. Gerçi Martin kendisine peşin öden parayı çoktan cebine indirmişti. Ama trajedi hiçbir zaman kitap halinde çıkmadı. Solomon's Magazine, Martin'e $300 tutan upuzun bir telgraf çekerek makalesi $1000'dan 20 makalelik bir anlaşma teklif etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün masraflar dergi tarafından ödenmek şartıyla dolaşacak ve hangi konu kendisini ilgilendirirse onu seçecekti. Telgrafın metni konu seçimindeki serbestliği göstermek için misal olarak verilen farazi konuşmalara ayrılmıştı. Koydukları biricik kayıt, konunun Amerika Birleşik Devletleri içinde kalmasıydı. Martin bu işi yapamayacağını üzüntüleriyle birlikte bildiren ödemeli bir telgraf çekti. Warren Monty'de çıkan Wiki derhal büyük bir başarı kazandı. Bunu ayrıca eni boyu kocaman, fevkalade süslü bir cilt halinde çıkardı. Kitap tatil günleri çıkan dergiler piyasasını alt üst edip çatır çatır sattı. Bütün eleştirmenler bunun iki büyük yazarın iki büyük klasiğinin sihirli deri ile şişedeki şeytanın yerini tutacağı inancında birleşiyorlardı. Bununla beraber halk Haz Dumanı külliyatını biraz şüpheyle ve soğuk karşıladı. Öykülerinin cüretkarlığı ve alışılmamış tarzı, burjuva ahlakı ve burjuva peşin hükümleri üzerinde şok etkisi yarattı. Ancak Paris, eserin tercümesini deli gibi isteyip de hemen yayınlanıverince, Amerikan ve İngiliz okur kitlesi de Paris'e ayak uydurdu ve o kadar çok satın aldı ki, bu eserden Martin, Singleton, Darley ve ortakları firmasını 3. baskıdan %25, 4. baskıdan da %30 pay vermek zorunda bıraktı. Şimdi iki cilt şimdiye kadar yazdığı bu seri halinde yayınlanan ya da yayınlanmakta olan bütün öykücüklerini içine alıyordu. Canların Sesi ile Dehşet Öyküleri bir külliyatı, macera, çömlek, hayat şarabı, çıkmaz, kalabalık, sokak ve diğer 4 öyküsü de öbür külliyatı meydana getiriyordu. The Lowell Meredith kumpanyası bütün denemelerini içine alan külliyatı kapattı. Maximilian kumpanyasında deniz lirikleriyle aşk şiirlerini aldı. Bu sonuncusu inanılmaz bir fiyat ödedikten sonra
Hanımların Ev Arkadaşı adlı dergide seri halinde yayınlandı. Martin son yazısını da elden çıkardıktan sonra rahat bir nefes aldı. Saz duvarlı şatoyla bakır kaplamalı beyaz kontrata adam akıllı yaklaşmıştı. İşte Brissendon'un değeri olan hiçbir yazının dergilere giremeyeceği iddiasının yanlış olduğunu iyice anlamıştı artık. Martin'in başarısı Brissendon'un yanıldığının bir deliliydi. Ama içinden de bir his yine de Brissendon'un haklı olduğunu söylüyordu ona. Başarısının sebebi diğer yazılarında çok Güneş'in utancıydı. Öbür yazılar tamamıyla ikinci planda kalıyordu. Bunlar bütün dergiler tarafından reddedilmiş, Güneş'in utancı yayınlanıp da edebi tartışmaya yol açar açmaz bunlardan yana bir kayma olmuştu. Eğer Güneş'in utancı olmasa, Güneş'in utancı mucizevi bir satış sağlamasa kayma olmayacaktı. Singletree, Darley ve ortakları firması bunun bir mucize olduğunu açıkça belirtmişti. İlk baskıyı 1500 yapmışlardı ve bunu bile satabileceklerinden şüphe ediyorlardı. Tecrübeli yayıncılardı. Onlara göre bu tamamıyla bir mucizeydi. Bunu hiç unutamıyorlardı. Bütün mektupları o ilk esrarengiz olayın kendilerinde uyandırdığı karışık hayreti aksettiriyordu. Olmuştu işte. Onların bütün tecrübelerine rağmen olmuştu. İşte Martin şöhretinin değerini bu şekilde akıl yürüterek ölçüye vurdu. Kitaplarını satın alarak onun ceplerini parayla dolduranlar Burjuva sınıfıydı ve Martin, Burjuva sınıfını tanıdığı kadarıyla bunların kendi yazdıklarını nasıl beğendiklerini, nasıl anlayabildiklerini akıl erdiremiyordu. Onun eserlerindeki güzellik ve kuvvet, onu kabul eden eserlerini satın alan yüzbirlerce insana bir şey ifade etmiyordu Martin. O anın adamıydı. Tanrılar evet dediği anda Parnas'ı kuşatan macera perestti. Yüz binlerce kişi onun eserini de Brissendon'un sapkınına saldırıp parça parça ettikleri zalim anlayışsızlıkla okumuştu. Bunlar onu dişleyecek yerde ona yaltaklanan bir kurt sürüsünden farksızdı. İster dişlesinler, ister yaltaklansınlar, bu tamamen bir şanstı. Martin'in tamamıyla emin olduğu bir tek şey vardı. Sapkın, onun yazdıklarının hepsinden de çok üstün bir eserdi. Asırların şiiriydi o. Onun için sürünün kendisine gösterdiği yakınlık, gerçekten de acınacak bir yakınlıktı. Zira aynı sürü sapkını çirkefe yuvarlamıştı. Derin derin rahat bir nefes aldı. Son yazısını da elinden çıkardığına ve pek yakında bunlarla hiçbir ilişkinin kalmayacağına memnundu. Martin Eden'ın büyük başarısı, para ve şöhreti Morse'ları derinden etkilemişti. Beğenmedikleri, çapulcu diye kızlarını vermemek için bin türlü sorun çıkardıkları adam, başarı basamaklarını birer birer çıkmış, onların hayal bile edemeyeceği zirveye oturmuştu. Mr. Morse da bir zamanlar beğenmeyip aşağıladığı adamı görmeye gelmişti. Mr. Morse yaptığı bunca oyalamaca ve yarattığı bunca sıkıntıdan sonra Otel Metropol'ün yazıhanesinde Martin'in karşısına çıktı. Martin'in bu adama bir türlü kanı ısınmamıştı. Arkasından çevirdiği dolapları bilmiyordu ama davranışlarından kendisi hakkında hiç de iyi şeyler düşünmediğini biliyordu. Bu yüzden burada bir iş için tesadüfen mi bulunduğuna, yoksa doğrudan doğruya kendini yemeğe davet etmek için mi geldiğine bir türlü karar veremedi. Ancak aklı daha çok ikinci ihtimale yatıyordu. Bunca olayın ardından Martin,
Mr. Morse tarafından kendisine daha önce evine gelmeyi yasaklayan, nişanı bozması için Ruth'a akla hayale gelmedik baskılar yapan bu bey tarafından akşam yemeğine davet ediliyordu. Martin biraz yüzsüzlükle karışık bu davete hiç kızmadı. Hatta daha önce kırılmış gururunu bile düşünmedi. Mr. Morse'un kibrini kırıp boynunu bükmesinin anlamını düşünerek ve hoşgörüyle karşılayarak daveti reddetmedi. Ama gelecek zamana müsait olacağı güne bıraktı. Kendisinin durumunu, aile bireylerinin durumunu ve özellikle de Ruth'u sordu. Ruth'un adını telaşlanmadan normal bir şekilde söyledi. Ruth adını söylerken hiç ürperme duymayışına, o eski, tanıdık kalp atışının, kanın damarlarına sıcak sıcak hızla sürüşünün olmayışına şaşırdı. Ünlü Martin Eden olalı beri birçok yemek daveti almış, bunların bir kısmını kabul etmişti. Bu davetler bazen kafasını kurcalıyor, bu küçük ayrıntılar her geçen gün içinde büyüyordu. Bernard Higginbotham onu yemeğe davet edince şaşkınlığı son noktaya vardı. Kimsenin kendisini yemeğe davet etmediği, açlık çektiği, hatta açlıktan karnının yapıştığı günleri anımsadı. Asıl o zaman ihtiyacı vardı bu yemeklere. Bu dönemde kimse elinden tutmamış, o yemekler olmadığı için kuvvetten düşmüş, baygınlık geçirmiş, açlıktan kilo vermişti. Çelişki de buradaydı zaten. Yemeğe ihtiyacı olduğu zamanlar kimse yemek vermediği gibi yemeğe de davet etmemişti. Oysa şimdi binlerce yemek satın alabilirdi. Paraya pula ihtiyacı yoktu. Ama tuhaf olan şimdi sağdan soldan yemek davetleri almasıydı. Neden ama? Bunda hiç adalet yoktu. Üstelik kendisi bu yemekler için bir liyakat kazanmamıştı. Oysa hiç değişmemişti o. Bütün eserlerini daha o zamanlar tamamlamıştı. Bay ve Bayan Morse kendisini bir tembel, görevini yapmayan insan olarak suçlamış, Ruth vasıtasıyla da katiplik işini kabul etmeye zorlamışlardı. Üstelik onun tamamladığı eserlerinin de farkındaydılar. Ruth aracılığıyla eser üstüne eser göndermişti onlara. Onlar da okumuşlardı bunları. Adının bütün gazetelerde geçmesine sebep olan işte o eserlerdi. Ve onların kendisini şimdi yemeğe çağrışlarının sebebi de adının gazetelerde geçişiydi. Emin olduğu bir şey vardı. Bir zamanlar onu kendisi ya da eserleri için davet etmek akıllarının köşesinden bile geçmemişti. Bu bakımdan şimdi de onu kendisi ya da eserleri için davet etmelerine olanak yoktu. Onu şöhreti için insanlar arasında statü sahibi olduğu ve 100.000 dolara yakın parası olduğu için çağırıyorlardı. İşte burjuva toplumu insanı bu şekilde değerlendiriyordu. Martin kim oluyordu da bunun aksine düşünebiliyordu. Ama kendinden gurur duyuyordu. Böylesine değerlendirmelerinden iğreniyor, kendisinin kendisi olarak kabul edilmesini ya da kendisinin bir ifadesi olan eserlere göre değerlendirilmesini arzu ederdi. Lizzie onu işte böyle değerlendiriyordu. Kitap sahibi Martin, Lizzie'ye vız gelirdi. O yalnızca ve sadece Martin'e değer veriyordu. Lehimci Jimmy ve bütün çete arkadaşları da onu bu şekilde değerlendirirlerdi. Onlarla birlikte gezip tozduğu günler bunu kaç defa ispat etmişlerdi. O gün Shelmont Parkı'nda da ispat edilmişti bu. Martin'in eserlerinin canı cehennemiydi. Onların sevdikleri ve uğruna dövüşmekten çekinmedikleri kimse, Martin Eden'ın çok iyi heriftir ha dedikleri Martin Eden'ın kendisiydi.
Sonra Ruth da onu sadece o olduğu için seviyordu. Onu olduğu gibi seviyordu. Bundan şüphesi yoktu. Ne var ki Ruth onu sevdiği kadar ve belki de daha da fazla burjuva değer ölçülerini seviyordu. Bu yüzden Martin'in yazı yazmasına itiraz etmişti. Martin'e öyle geliyordu ki bu itirazın belli başlı sebebi yazılarının para getirmeyişiydi. Ruth'un aşk şiirlerini eleştirmesi de bu yönden olmuştu. Martin'in bir işe girmesi için Ruth da ısrar edip durmuştu. Gerçi Ruth ısrar ederken statü sahibi olmak kelimeleriyle daha ince bir tarzda ifade etmişti fikrini. Ama bu da aynı kapıya çıkardı. Nitekim Martin'in kafasından o eski açıklama çıkmıyordu bir türlü. Bütün yazdıklarını okumuştu Ruth'a, şiirlerini, öykülerini, denemelerini. Viki'yi, Güneşin Utancını, hepsini. Ruth da hep ısrarla onu bir işe girmeye, çalışmaya zorlamıştı. Sanki Martin uykularını feda edip kendini harap edercesine Ruth'a layık olmak için çalışmıyormuş gibi. O küçücük şey böylece gittikçe büyüdü. Martin'in sağlığı yerinde, normaldi. Düzenli yemek yiyor ve günde 8 saat uyku uyuyordu ama o küçücük şey onda bir sabit fikir halini aldı. İş bitmiştir. İşte bu cümlecik kafasına sık sık rahatsız eder olmaya başladı. Bir pazar günü Bernard Higgbottom'larda dükkanın üstünde sıkıcı bir akşam yemeğindeydi. Martin kafasını bu sabit fikirden kurtarmak için kendini zorluyor. Evet, iş çoktan bitmişti ama o zaman benim açlık çekmeme razı olduğunuz, evinize gelmeme yasak ettiğiniz ve sırf işe girmedim diye lanetlediğiniz halde beni şimdi besliyorsunuz diye bağırmaktan kendini güçlükle alıkoyuyordu. Şimdi ben konuştuğum zaman ağzınızı tutup fikirlerinizi söyleyemiyor, benim söyleyeceklerimi saygı ve dikkatle dinliyorsunuz. Size toplumunuzun kokuşmuş, hırsızlıklarla dolu bir topluluk olduğunu söylüyorum. Siz ise öfkeye kapılacağınız yerde ne diyeceğinizi şaşırıp saçma sapan sesler çıkararak söylediklerimle büyük bir gerçek payı olduğunu kabul ediyorsunuz. Neden? Çünkü ünlüyüm. Çünkü bir sürü param var. Yoksa hiç de aptal, hiç de fena bir herif olmayan Martin Eden olduğum için değil. Size kalkıp da ayvanın yeşil peynirden yapıldığını söylesem hemen kabul edersiniz ya da hiç değilse yalanlamaya çalışmazsınız. Çünkü dolarlarım var, yığınla dolarlarım vardı ondan. Oysa bunlar çok önceden kazanılmış paracıklardı. Bana ayağınızın altındaki çamura tükürür gibi tükürdüğünüz sıralarda bitmişti bu işler diyorum size. Ama Martin içinden geçenleri onların yüzüne haykırmadı. Kendisini tanrılık katına yükselten bu insancıklara güldü geçti. Ancak bu düşünce hiç eksilmeyen bir işkence gibi kafasının içini kemirirken o aldırmadı, gülümsemeye devam etti ve bu yalancı toplumun değer yargılarını aldırmaksızın hoşgörüyle davranmayı başardı. Martin sustuğu sıralarda dizginleri ele geçiren Bernard Higgbottom konuştukça konuştu. Bernard Higgbottom da hayata başarı kazanmış bir insanmış ve bununla övünüyormuş. Kendi kendini yetiştirmiş bir insanmış. Kimsenin yardımı dokunmamışmış ona. Kimseye borcu da yokmuş. Bir vatandaş olarak görevlerini yerine getiriyormuş ve koskoca bir aile besliyormuş. Bernard Higgbottom mağazası, kendi çalışma ve yeteneğinin gürültüsü ortadaymış işte. O Bernard Higgbottom mağazası bazı insanların karılarını sevdiği gibi seviyordu. Martin'e kalbini açtı ve mağazayı nasıl büyük bir zeka inceliği ve nasıl büyük bir planlamayla kurduğunu anlattı.
Bu mağazayla ilgili daha başka planları da vardı. İhtiraslı planları. Semtleri hızla gelişiyordu. Oysa mağaza çok küçüktü. Daha geniş bir yeri olsaydı hem daha az çalışıp hem de daha çok para kazanmak için hamleler yapabilirdi. Bunu yapacaktı da. Yandaki arsayı da alıp 2 katlı bir ahşap bina daha çıkıncaya kadar son gayretiyle çalışacaktı. Üst katı kiralayacak, bütün alt katta Bernard Higginbotham'ın mağazası olacaktı. Her iki binanın cephesini boydan boya kaplayacak olan yeni tabelasından bahsederken gözleri parladı. Martin bunları dinlemiyordu. Kafasının içinde bir nakarat gibi durmadan tekrarlanan "iş bitmiştir" cümleciği, diğerinin gevezeliklerini duymasına imkan bırakmıyordu. Bu nakarat onu bir an deli etti ve Martin bundan kurtulmak istedi. Aniden "Ne kadar lazım demiştin?" diye sordu. Semtin kendisine sağlayacağı iş imkanlarını ballandıra ballandıra anlatmakta olan eniştesi lafını yarıda bırakıverdi. Kaç paraya çıkacağını söylememişti ama biliyordu. Kaç kere hesaplamıştı bunu. Kereste fiyatlarının bugünkü durumuna göre dedi. 4.000 yeter. Tabelada içinde mi? Onu içine katmadım. Bina yapılsın çıksın ortaya bir kere. O nasıl olsa konacak yerine. Ya ne olacak? 3.000 tutar. Mr. Higginbotham parmaklarım sihirli sihirli açıp kapayarak öne doğru eğildi. Çek yazan Martin'i seyretti. Çek kendisine uzatıldığı zaman yazılı miktara bir göz attı. 7.000 dolar. Boğuk bir sesle %6'dan fazla faiz vermeye gücüm yetmez dedi. Martin'i gülmek istedi ama güleceğine sordu. Peki ne tutar bu? %6, 6 kere 7, 420 eder. Yani ayda 35 dolar ediyor, öyle değil mi? Mr. Higginbotham başıyla doğruladı. O halde eğer bir itirazın yoksa seninle şöyle bir anlaşma yapalım diyerek yan gözle Gertrude'a baktı Martin. Eğer her ay yemek pişirme, çamaşır yıkama ve temizlik işleri için 35 dolar harcamayı kabul edersen ana para senin olsun. Eğer Gertrude'a bundan böyle iş yaptırmayı garanti edersen bütün para senindir. Anlaştık mı? Mr. Higginbotham yutkundu. Karısının iş yapmaması onun cimri ruhuna hakaret gibi gelmişti. O muhteşem hediye kendisine bir ilacı, acı bir ilacı yutturacak tatlı gibiydi. Karısı çalışmayacaktı ha? Bu midesini bulandırdı. Mr. Higginbotham, madem kabul etmiyorsun her ay 35 dolar öder. Sözlerini söylerken masanın öbür ucundaki çeke uzanan Martin'in elini ondan atik davranan Mr. Higginbotham çekin üstünde yakalayarak "Kabul kabul" diye bağırdı. Martin tramvaya bindiği zaman içinde bir bıkkınlık duydu. Koskoca tabelaya baktı. "Domuz" diye homurdandı. Domuz oğlu domuz. Mackintosh'a magazin falcıyı Ben'in süslemeleriyle yayınladığı zaman Herman Van Smith vaktiyle bir şiire seksi dediğini unuttu. Şiiri karısının ilham ettiğini söyleyip bu haberin gazetecilerin kulağına ulaşmasını sağladı ve yanında fotoğrafçı ile gelen bir muhabire söyleşi yaptı. Bunun sonucu olarak da bir pazar ekinde Maria'nın idealize edilmiş resimleri Martin Eden ve ailesinin özellikleriyle ve bir sürü ayrıntıyla birlikte falcı ve Mackintosh magazinin izniyle tam metin halinde 2. defa yayınlandı. Bu Van Smith'lerin oturduğu semtte büyük bir heyecan yarattı. Şerefli aile kadınlarından büyük yazarın kız kardeşini tanıyanlar
Bu tanışıklıkla övünme, henüz tanımayanlar da tanışıklık kurmakta acele ettiler. Hermin Van Smith dükkanında tıkır tıkır gülüp bir torna tezgahı ısmarlamaya karar verdi. Marian'a, reklam vermekten daha iyi oldu bu. Üstelik masrafsız da böylesi dedi. Marian onu yemeğe davet etsek diye fikrini öne sürdü. Martin de yemeğe geldi ve Herman Van Smith gibi yükselmeye aday birini yardımları dokunacağı anlaşılan şişko celeple ondan da şişko karısına havayı hiç bozmayacak şekilde davrandı. Onları evine çekmek için Van Smith büyük kayınbiraderinden daha iyi bir yem bulamazdı. Masada oturan aynı yemi yutmuş bir başkası da Asa Bisikletleri Kumpanyası'nın Pasifik sahip şefiydi. Van Smith bisikletlerin Oakland acenteliğini koparabilmek için adama iltifatla davranarak yakınlığını kazanmaya çalışıyordu. Böylece Herman Van Smith kayınpederi olarak Martin gibi bir insana sahip olmasının kendisine bu bakımdan çok yardımı dokunacağını düşündü. Ama içinden de bütün bu olanların nasıl olup da gerçekleştiğini bir türlü anlayamadı. Gecenin sessiz saatlerinde karısı uyurken Martin'in kitaplarını, şiirlerini karıştırdı ve bunların satın aldıkları için bütün dünyanın aptal olduğuna karar verdi. İçinden durumu çok iyi kavrayan Martin de arkasına yaslanıp Van Smith'in kellesine iştahla bakarak saman kafalı Almanın kafasına tam yerini bulan sanal yumruklar sallayarak bu kelleyi omuzlarından alaşağı etti hayalinde. Bununla beraber bu adamın beğendiği bir tek tarafı vardı. Yükselmeye azimli bir adam, fakir olduğu halde ağır işleri Maria'nın sırtından alacak bir hizmetçi tutmuştu. Martin, Asa acentelikleri şefiyle konuştu ve yemekten sonra Oakland'daki en mükemmel bisiklet mağazasını takım kravatı ile birlikte kurabilmesi için paraca desteklediği Herman'la adamı bir kenara çekti. Daha da ileri giden Martin, yalnız kaldıkları zaman Herman'a gözünü açarsa bir otomobil acenteliğiyle bir garaj sahibi olabileceğini, her iki kurumu da başarıyla yönetmemesi için hiçbir sebep olmadığını söyledi. Martin evden ayrılırken Marian kollarını onun boynuna dolayıp yaşlı gözlerle onu ne kadar çok sevdiğini, öteden beri de sevmekte olduğunu söyledi. Bunu ısrarla söylerken de bir ara durakladı ve Martin lafa karışınca gözlerinde daha fazla yaş boşanarak Martin'i daha fazla öpücüklere boğarak bir zamanlar ona olan güveninin kaybolup da iş araması için ısrar edişinden ötürü Martin'den af diledi. Herman Van Smith karısına bir sır verir gibi. Bak görürsün, paralarını hiçbir zaman tutamayacak. Faiz vermekten söz edince küplere bindi. Ana paranın da canı cehenneme dedi ve eğer bir daha bunun lafını edecek olursam pis Alman kafası koparacağımı söyledi. Ya işte böyle dedi. Alman kapanmış. Ama olsun, iş adamı olmasa da yine de eyvallah. Bana bir fırsat verdi ya, eyvallah. Martin'e yemek davetleri yağıyordu. Davetler yağdıkça da Martin'in şaşkınlığı artıyordu. Arden Kulübü'nün sedirinde çoğunun bütün hayat öykülerini okuduğu, kendilerinden bahsedildiğini duyduğu tanınmış kişilerle yan yana şeref konuğu olarak oturdu. Bu kişiler Martin'e Çanların Sesi, Transcontinental'da, Peri ile İnci'de, The Hornet'ta çıkar çıkmaz bunları nasıl okuduklarını ve okur okumaz da nasıl hemencecik Martin'e ödül kazanacağını anlayıverdiklerini anlattılar. Martin kendi kendine, Allah'ım diye düşündü. Ben de o zamanlar paçavralar içinde açlıktan geberiyordum.
Neden o zaman beni yemeğe davet etmediniz? Asıl o vakitte sırası. Eserlerim daha o zaman tamamlanmamıştı. Şimdi beni tamamladığım eserlerim yüzünden besliyorsanız, buna ihtiyacım olduğu o vakit neden beslemediniz beni? Ne çanların sesinde ne de Peri ile İnci'de bir kelime değişiklik oldu. Yok, sizin beni şimdi bitirdiğim eserler için beslediğiniz falan yok. Siz şimdi herkes besliyor diye besliyorsunuz beni. Beni beslemek bir şeref haline geldi de ondan besliyorsunuz. Sürü hayvanları olduğunuz için besliyorsunuz beni. Sürüden bir parça olduğunuz için sürünün o kitle kafası şimdi otomatikman beni beslemeyi düşündüğü için. Ya Martin Eden'la Martin Eden'ın eserleri nereden gelip ulaştı bütün bunlara diye kendi kendine üzüntüyle sordu. Sonra da ayağa kalkarak şerefine zekice ve ustalıklı cümlelerle kaldırılan kadehlere yine zekice ve ustalıklı cümlelerle cevap verdi. Bu böylece devam etti gitti. Martin nerede olursa olsun basın kulübünde, Ritwold kulübünde, çay partilerinde, edebi toplantılarda hep Çanların Sesi ve Peri ile İnci'nin ilk yayınlandıkları gün hatırlandı. Martin de hep kendi kendine o sonu gelmeyen soruyu sordu. Neden o zaman doyurmadınız karnımı? O zaman bitmişti bütün işler. Çanların Sesi'nde Peri ile İnci de bir nebze bile değişmedi. O zaman da şimdiki kadar artistik, o zaman da şimdiki kadar değerliydiler. Ama siz beni ne onlar için ne de yazdığım başka eserler için besliyorsunuz. Besliyorsunuz çünkü şimdi moda oldu bu. Çünkü bütün sürü Martin Eden'ı beslemek için deli oluyor. Bu gibi zamanlarda da çok kere sırtında dört köşe biçilmiş ceketi, başında sert kenarlı kovboy şapkası olduğu halde genç bir serserinin şapşalca yürüyüşüyle oradakilerin arasına süzüldüğünü görür gibi olurdu. Bir akşam Oakland'daki Galline Derneği'nde de aynı şey oldu. Yerinden kalkıp platformda ilerlerken büyük salonun arka tarafındaki geniş kapıdan dört köşeli ceketli, sert kenarlı kovboy şapkası giymiş genç serserinin kabara kabara giydiği gördü. Martin hayalinde gördüğü şeyi iyice görmek için gözlerini dikmiş öyle dikkatle bakıyordu ki salonda bulunan modaya uygun giyinmiş 500 kadının hepsi de başlarını çevirip kapıdan tarafa baktılar. Ama boş orta yolundan başka bir şey göremediler. Martin genç Gülhan Bey'in orta yolda sendeleyerek yürüdüğünü gördü ve hiç şapkasız görmediği bu serseri acaba şapkasını çıkaracak mı, çıkarmayacak mı diye merak etti. Serseri orta yoldan yürüyüp platforma çıktı. Martin gözlerinin önüne serilen bu manzarayı düşününce kendi gençliğinin bu gölgesi onu ağlamaklı etti. Serseri platformdan kabadayı yürüyüşüyle Martin'e doğru geldi ve Martin'in bilincinin ön plana içinde kayboldu. 500 kadın konukları olan utangaç büyük adamı cesaretlendirmek için eldivenli elleriyle hafiften alkış tuttular. Martin de bu hayali beyninden silkip attı, gülümsedi ve konuşmaya devam etti. Martin'in eski okul müdürü, o iyi ihtiyar, Martin'i tanıyarak onu sokakta durdurdu ve Martin'in dövüş yüzünden okuldan kovulduğu günleri anısını tazeledi. Epey önce dergilerden birinde senin Çanların Sesini okudum dedi. Poe kadar nefesti. Nefis de o zaman da söylemiştim ya, nefis. Martin az daha yüksek sesle. Evet diyecekti. Şiirim çıktıktan sonra ayda 2 defa rastlardın da tanımazdın beni. Bana her rastlayışında da açtım. Tefeciye giderdim, rastlıyordun bana.
Ama daha o zaman bitirmiştim ben işimi. O zaman tanımıyordun beni. Şimdi neden tanıyorsun? Öbürü, geçen gün karıma söylüyordum diyordu. Bir gün bizi yemeye gelsen ne iyi olur diye. Karım da benimle aynı fikirde. Evet, tamamen aynı fikirde o da. Martin öyle keskin bir. Yemek mi? Dedi ki. Adeta hırlama gibi çıktı boğazından. İhtiyar Martin'in omzunu arkadaşça şakalaşmak istercesine dürtükleyerek. Evet evet, akşam yemeği biliyorsun. Allah ne verdiyse yersin, eski müdürünle beraber seni gibi haydut seni dedi. Martin başı dumanlı sokaktan aşağı yürüdü. Köşeye geldiğinde boş gözlerle çevresine bakındı. Nihayet, eğer ihtiyar benden korkmadıysa ne olayım diye mırıldandı. Mesleği olan gemi tayfalığına bırakıp kendini okumaya adamış, günlerce aylarca gecesini gündüzüne katarak okumuş, yazmış, çalışmıştı. Uykusuz ve aç geçen gecelerin ödülünü maddi olarak almaya başlamış, ünü tüm dünyaya ulaşmıştı. En alttan gelip merkezin tam göbeğine, elitlerin tam ortasına oturmuştu. Ama kendine ait olan her şeyini kaybetmişti. Hem de öylesine kaybetmişti ki beyni ruhuna, ruhu aklına karışmıştı. Karmakarışık kafası algıda seçiciliği kaybetmişti. Artık yaşamın derin anlamları üzerine fikir yürütmeyi durdurmuş ama içinde patlayan volkanlara ve soru işaretlerine engel olamamıştı. İnsanların kapılarını hangi gerekçeyle olursa olsun kendisini sonuna kadar açtıklarını görmesi bile artık şaşırtmaz olmuştu. İşte böylesine yaşadığı günlerden birinde Martin'e gerçek kirden Kreis geldi. İnsanlar artık Martin'i parası için ziyarete geliyordu. En yakın akrabalarından sokakta tanıdığı adamlara, küçük bir fikir savaşına girdiği insancıklardan büyük düşünürlere kadar. İşte Kreis de sinsice bir planla gelmişti. Plan şuydu. Kreis yeni bir öykü yazacaktı. Bunun için paraya ihtiyacı vardı, hem de $1000'a. Bu planın ayrıntılarını büyük rahatlık ve sükunetle dinledi. Kreis, güneşin utancında birçok yerde bir budala durumuna düştüğünü anlatan konuşmasına orta yerinde susup uzun bir süre bekledikten sonra "Ama ben felsefe yapmak için gelmedim ki," diye devam etti. "Benim anlamak istediğim, sen bu işe $1000 yatıracak mısın, yatırmayacak mısın?" Martin, "Hayır," diye cevap verdi. "En azından o kadar aptal değilim. Ama bak, ne yapacağımı söyleyeyim sana. Sen bana hayatımın en güzel gecesini yaşatmıştın. Bana paranın satın alamayacağı bir şey vermiştin. Şimdi param var ve bu para benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sana, bana o gece verdiğinle hiçbir zaman eşdeğerde tutmadığın $1000 vereceğim. Bu paraya ihtiyacım var. Benimse ihtiyacımdan çok param var. Bu parayı istiyorsun. Onun için geldim buraya. Bunu böyle dolambaçlı yollardan istemeye çalışman gereksiz. Al gitsin." Kreis hiç şaşırmadı. Çeki katlayıp cebine koydu. "Aynı fiyata sana onun gibi daha birçok gece yaşatmak için sözleşme yapmak isterdim," dedi. Martin başını sallayarak, "Bunun için artık çok geç. O benim hayatımın tek gecesiydi. Kendimi cennette sanmıştım. Sizler için olağandır bunlar, biliyorum. Ama benim için öyle değildi. Bir daha o geceki heyecanı hiçbir zaman yaşayamayacağım. Felsefeyle işim kalmadı artık benim. Artık felsefenin kelimesini bile işitmek istemiyorum." Kreis tam çıkacakken kapının eşiğinde durdu.
Felsefe sayesinde hayatımda kazandığım ilk dolar bu. Ne var ki kaynak hemen kuruyuverdi. Martin bir gün sokakta Mrs. Morse'a rastladı. Mrs. Morse gülümsedi ve başıyla hafifçe selam verdi. Martin de ona gülümseyip şapkasını çıkardı. Bu küçük olayın Martin üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Bir ay önce o olsaydı Martin belki de iğrenir ya da kadının o anki akli durumu üzerinde meraka kapılıp kafa yorardı. Şimdi bu durum Martin'in aklına herhangi bir şey getirmedi. Bir süre sonra unuttu gitti. Central Park binasının ya da valilik konağının önünden geçtikten sonra onları nasıl unutuyorsa bunu da öyle unuttu. Bununla beraber zihni her zaman için çalışır haldeydi. Düşünceleri bir daire etrafında dönüyordu. Bu dairenin merkezini de iş bitti cümleciği oluşturuyordu. Amansız mantık geçitlerinde zihnine at koştura koştura kendisinin bir hiç olduğu sonucuna vardı. Gerçek olan serseri Martin Eden, denizci Martin Eden'dı. Ama meşhur yazar Martin Eden diye biri yoktu. Meşhur yazar Martin Eden, sürü kafasının yaratıp da denizci ve serseri Martin Eden'ın bedenine zorla soktuğunu bir buhardı. Ama bu onu kandıramazdı. Sürünün tapındığı, yemekler adadığı güneş tanrısı kendisi değildi. O dersini almıştı. Kendisinden söz eden dergileri okudu. Bu dergilerde yayınlanan kendi portreleri üzerinde derin düşüncelere daldı. Öyle oldu ki bu portrelerde kendini bulamaz hale geldi. O yaşamış, heyecan çekmiş, aşık olmuş bir adamdı. Yumuşak başlı, insan hayatının zaaflarını hoş gören bir adam, baş kasalarda hizmet görmüş, garip diyarlarda dolaşmış ve kavga ettiği o eski günlerde çetesine elebaşılık etmiş bir adam. O, kütüphanedeki binlerce kitapla ilk karşılaşmasında sersemleyip, sonra bunlar arasında yolunu bularak kitapları yenmiş bir adam. Geceleri durup dinlenmeksizin çalışıp, sırtında bir mahmuzla yatağa girmiş, kendisi de kitaplar yazmış bir adamdı. Ama o bir tek şey değildi. Bütün sürünün doyurmaya savaştığı büyük şey değildi o. Yine de dergilerde onu eğlendiren şeyler de vardı. Bütün dergiler ona sahip çıkıyordu. Warren Monty abonelerine kendilerinin daima yeni yazarlar peşinde olduklarını ve bunlar arasında okurlara Martin Eden'ı tanıttıklarını haber veriyordu. The White Mouse da ona sahip çıkıyordu. The Northern Review ile Mackintosh magazin de ona öyle ama muzaffer bir şekilde arşivindeki dosyalar arasında ütülenmiş yatan deniz liriklerini gösteren The Globe hepsini susturdu. Faturalarını ödemekten kurtulup da yeniden canlanan Todd and Eggy Martin'i hepsinden önce keşfettiğini iddia ettiyse de bu iddiayı çiftçi çocuklarından başka kimse okumadı. Transcontinental ağırbaşlı ve ikna edici bir şekilde Martin Eden'ı ilk defa kendilerinin keşfettiğini söyleyince karşısında Peri ile İnci'yi hararetle ileri süren The Hornet'ı buldu. Singletary, Dunley ve ortaklarının mütevazi iddiası toz duman arasında gürültüye gitti. Üstelik bu yayın evi iddiasını biraz daha süsleyeceği bir dergisi de yoktu. Martin'in yazarlıktan ne kadar para kazandığı gazeteler tarafından hesaplandı. Bazı dergilerin kendisine yaptığı muhteşem teklifler her nasılsa duyuldu ve bir taraftan profesyonel dilenci mektupları
Martin'in posta kutusunu doldurmaya başlarken öbür yandan da Oakland'lı papazlar ona dostça yanaştılar. Ama hepsinden kötüsü kadınlardı. Fotoğrafları basılıp yayınlandı. Bazı yazarlar da onun kuvvetli bronz rengi yüzünü, yara izlerini, kuvvetli omuzlarını, sakin duru gözlerini ve yanaklarındaki bir hastanınkini andıran hafif çukurlukları istismar ettiler. Bu sonuncusu ona ilk gençliğini anımsattı. Tanıdığı kadınlar arasında çoğunlukla kendisine bakan, kendisini beğenen, seçen kadınlara rastlamıştı. Kendi kendine güldü. Brissenda'nın yaptığı uyarıyı hatırladı. Kadınlar onu asla yıkamazlardı. Burası muhakkaktı. O bu devreyi çoktan atlatmıştı. Bir gün Lizzie ile birlikte gece okuluna doğru yürürlerken iyi giyimli, güzel bir burjuva kadınının kendisine yönelttiği bakışlarla karşılaştı. Bakış biraz fazlaca uzun sürmüştü. Biraz fazlaca manalıydı. Lizzie bu bakışın ne demek istediğini anladığı için öfkeyle dikeldi. Martin dikkat etti. Bu dikilişin sebebini anladı ve Lizzie'ye bu gibi şeylere artık nasıl alışır olduğunu ve aldırmadığını anlattı. Lizzie alev alev yanan gözlerle "Umursaman gerekirdi," diye cevap verdi. "Sen hastasın. Sorun bu." Daha önce bundan daha sağlıklı olduğumu bilmiyorum. Her zamankinden 2 kilo daha fazlayım. Vücudundan bahsetmiyorum. Hasta olan kafan. Senin düşünce makinende bir bozukluk var. Bir hiç olduğum halde ben bile anlayabiliyorum bunu. Martin düşünceli düşünceli Lizzie'nin yanında yürümeye devam etti. Lizzie içinden gelen bir dürtüyle sessizliğe bozarak "Bundan kurtulduğunu görmek için her şeyimi verirdim. Kadınlar sana öyle baktığı zaman umursaman, senin gibi bir adamın bununla ilgilenmesi lazım. Seninki doğal değil. Züppe hanım evlatları için normaldir bu. Ama sen öyle yaratılmamışsın ki. Allah'ım isterdim ki esaslı bir kadın gelsin de ilgini çeksin senin. Çok çok sevinirdim buna." Lizzie'yi gece okuluna bıraktıktan sonra Metropole Oteli'ne dönen Martin, dairesine girince kendini bir koltuğa attı ve gözlerini dikip öylece önüne bakmaya başladı. Ne uyukluyordu ne de düşünüyordu. Hafızasından çağrılmadan kopup gelen resimlerin tam göz kapaklarının altında biçim, renk ve ışık aldığı aralar dışında zihni bomboştu. Bu resimleri görüyordu ama bilinçli bir şekilde değil. Birer rüyadan farkı yoktu bunların. Bir ara kendini toparlayıp saatine baktı. Tam 8'di. Yapacak hiçbir şey yoktu. Yatmak için de çok erkendi saat. Ondan sonra zihni gene o bomboş halini aldı. Göz kapaklarının altında resimler yeniden görünüp kaybolmaya başladı. Bu resimler hep aralarından kızgın güneş ışığının sızdığı yaprak yığınları, iri iri dal kümeleri şeklindeydi. Kapının vuruluşuyla kendine geldi. Uyumadığı için zihni kapının vuruluşunu hemen bir telgraf, bir mektup ya da çamaşırhaneden temiz çamaşırlarını getiren uşakla bağlantı kurdu. Girin diye seslendiği sırada Joe'nun nerelerde olabileceğini düşünüyordu. Düşünmeye devam ettiği için kapıya doğru dönmedi. Kapının yavaşça kapandığını duydu. Uzun süren bir sessizlik oldu. Kapının vurulmuş olduğunu unuttu. Bir kadın hıçkırığı duyduğunda hala boş gözlerle önüne bakmaktaydı. Elde olmaksızın çıkarılan, gelip geçici, hakim olunup boğulmuş bir hıçkırıktı.
Bunu arkasına dönerken fark etti. Aynı anda da ayağa fırladı. Şaşkın, dehşete düşmüş bir halde. Ruth diyebildi. Ruth'un yüzü süzülmüştü, bembeyazdı. Bir eliyle kapıya dayanmış, bir eli yanında tam kapının önünde duruyordu. İki elini de acıklı bir şekilde Martin'e uzattı. Onu karşılamak için ilerledi Martin. Onu ellerinden tutup koltuğa oturttururken bu ellerin ne kadar soğuk olduğuna dikkat etti. Bir başka koltuk çekip koltuğun geniş kenarına oturdu. Konuşamayacak kadar şaşkındı. Onun kafasında Ruth'la olan macerası kapanmış, mühürlenmişti. Shellholt Springs çamaşırhanesi yıkaması için kendisini bekleyen bir haftalık çamaşırla birlikte Metropol Oteli'ni bir anda istila ediverse hissedeceği şeyin aynısını hissetti. Birkaç sefer konuşacak gibi oldu ama her seferinde tereddüt geçirdi. Ruth, zayıf ve dokunaklı bir şekilde gülümseyerek mırıldanır gibi. "Hiç kimse buraya geldiğimi bilmiyor," dedi. Martin, "Ne dedin?" diye sordu. "Neden?" Martin'in kendi sesi kendini şaşırttı. Ruth dediğini tekrarladı. "Senin girdiğini gördüm, birkaç dakika bekledim." Martin anlamsızca baktı. Hayatında hiç dilinin böylesine tutulduğunu hatırlamıyordu. Kendini budala acemi buldu ama kendi hayatından bahsedecek bir şey aklına gelmedi. Eğer odaya giren Shellholt Springs çamaşırhanecisi olsaydı bu daha kolay gelecekti. Kollarını sıvar işe koyuluverirdi. Nihayet. Sonra da içeri girdin diyebildi. Ruth belli belirsiz, cilveli bir eda ile başını salladı ve boynundaki eşarbı gevşetti. "Seni sokakta gördüm ilk defa. Yanındaki o kızla karşıdan karşıya geçiyordun." Martin, "Evet," dedi, önemsemeden. "Onu gece okuluna götürüyordum." Uzunca sayılabilecek bir susuştan sonra Ruth, "Beni gördüğüne memnun olmadın mı?" diye sordu. Martin acele acele, "Tabii ki, ama buraya gelmekle tedbirsizlik etmedin mi?" "İçeri giriverdim. Kimse burada olduğumu bilmiyor. Seni görmek istedim. Çok aptallık ettiğimi söylemeye geldim sana. Senden daha fazla ayrı kalmaya tahammül edemediğim için, kalbim beni gelmeye zorladığı için, gelmek istediğim için geldim." Ruth koltuğun ön tarafına doğru geldi, kalktı ve Martin'e yaslandı. Bir an kadar elini Martin'in omzu üstünde tuttu. Sonra onun kolları arasına kaydı. Onun kalbini kırmaktan çekinen ve onu kendine böyle verişini reddetmenin bir kadın için düşünebilecek en büyük incinme olacağını bilen Martin, o cömert kalbiyle, o büyük uysallığıyla Ruth'u kollarına aldı ve kendine çekti. Ama bu kucaklayışta, bu temasta ne bir sıcaklık ne de bir okşayış vardı. Ruth onun kolları arasına girmiş, o da onu sarmıştı, hepsi o kadar. Ruth, Martin'in kucağına daha fazla sokuldu. Sonra durumunu değiştirerek ellerini onun boynuna götürdü. Ama Martin'in eti bu ellerin dokunuşu altında yanmıyordu. Kendini rahatsız ve acemi hissetti. "Neden titriyorsun?" diye sordu Ruth'a. "Üşüdün mü? Şömineyi yakayım mı?" Ruth'tan kurtulmak amacıyla davrandı ama deli gibi titreyen Ruth ona daha sıkı yapıştı. Dişleri birbirine vurdu. "Sadece sinirden. Hemen kendimi toplarım. Bak şimdi daha iyiyim işte." Yavaş yavaş titremesi azaldı.
Martin onu hala kollarında tutuyordu ama artık şaşkınlığı geçmişti. Şimdi Ruth'un neden geldiğini biliyordu. Ruth, annem beni Charlie Hapgood'la evlendirmek istedi dedi. Martin, Charlie Hapgood, şu hep sıkıcı konuşan herif mi diye homurdandı. Sonra ekledi. Sanıyorum ki annen şimdi de benimle evlenmeni istiyordur. Martin bunu soruyormuş gibi söylemedi. Kesin bir şekilde söyledi. O anda da gözlerinin önünde kitaplarından kazandığı paralar rakamlar halinde uçuşmaya başladı. Ruth itiraz etmedi. Martin, bunu biliyorum dedi. Demek beni kendilerine layık görüyorlar. Ruth başıyla onayladı. Martin düşünceli bir tavırla. Oysa eskiden nişanımızı bozduğun zaman ne kadar layıksam yine o kadar layığım. Hiç değişmedim ben. Hep aynı Martin'dim. Hatta bir bakıma daha da kötüyüm. Şimdi sigara içiyorum. Nefesimin nasıl koktuğunu duymuyor musun? Cevap olarak Ruth açık elinin parmaklarını onun dudaklarına kapadı. Bunu cana yakın bir tarzda, şaka şeklinde, aynı zamanda da eskiden bu gibi durumlarda hep olduğu gibi elinin Martin tarafından öpülmesini umarak yaptı. Ama Martin'in dudaklarının okşayıcı cevabını bulamadı. Martin, Ruth parmaklarını çekene kadar bekledi. Sonra devam etti. Ben hiç değişmedim. Hala işim yok. Aramıyorum da. Üstelik iş arayacak da değilim. Hala Herbert Spencer'ın büyük ve soylu bir insan, Yargıç Bulut'un da insanlıktan zerre kadar nasibi olmayan bir eşek olduğuna inanıyorum. Geçen gün yemekteydim, onlar da oradan biliyorum. Ruth, ama babamın davetini kabul etmemişsin, diye azarladı. Demek bunu da biliyorsun. Kim yolladı babanı? Annen mi? Ruth sesini çıkarmadı. Demek ki gerçekten annen yolladı. Ben de böyle düşünmüştüm. Şimdi seni de o yollamıştır herhalde. Kimse burada olduğumu bilmiyor diye itiraz etti Ruth. Sence annem buna izin verir miydi? Benimle evlenmene izin verir, bu kesin. Ruth keskin bir çığlık attı. Martin, ne kadar zalimsin. Daha beni bir kere bile öpmedin. Bir taş kadar duygusuzsun. Bir de benim nelere cesaret ettiğimi düşün. Ürpererek çevresine bakındı ama bakışının yarı sebebi de meraktı. Nerede olduğumu düşün bir kere. Lizzie'nin kelimeleri Martin'in kulaklarında ötmeye başladı. Senin için ölebilirim, senin için ölebilirim. Martin zalimce sordu. Neden daha önce bu cesareti göstermedin? İşim olmadığı zamanlar, açlıktan kıvrandığım zamanlar, şimdikinden hiçbir farkım olmadığı, bir sanatkar, bir erkek olarak şimdikinden farksız, aynı Martin Eden olduğum zamanlar. Günlerden beri hep bu soruyu durup soruyorum kendi kendime. Yalnız seninle ilgili olarak değil, herkesle ilgili olarak. Böyle birdenbire bana açıkça değer verişi, gerçi beni devamlı olarak bunu kabule zorluyor ama görüyorsun ki hiç değişmedim ben. Kemiklerimin üstünde yine aynı et var. Ellerimde, ayaklarımda yine onar parmağım var. Aynıyım. Ne yeni bir kuvvet ne de yeni bir fazilet kazandım. Beynim yine o eski beyin. Edebiyat ve felsefede yeni hiçbir adım atmış değilim. Bireysel değer bakımından beni kimsenin istemediği zamanlar ne idiysem yine oyum. Kafamı kurcalayan şimdi beni neden istedikleri. Hiç şüphe yok ki beni ben olduğum için istemiyorlar. Zira ben o istemedikleri eski benim hala. Şu halde beni başka bir şey için istiyorlar. Benim dışımda olan, ben olmayan bir şey için istiyorlar. Bunun ne olduğunu söyleyeyim mi sana?
Kazandığım şöhret için istiyorlar beni. Ben bu şöhret değilim. Başkalarının kafasında olan bir şey bu şöhret. Sonra kazanmakta olduğum para için istiyorlar beni. Ama ben bu para değilim. Bu para bankalarda falancanın filancanın cebinde bulunuyor. Şimdi sen de beni bunun için mi, bu şöhret, bu para için mi istiyorsun? Ruth hıçkırarak. Kalbimi kırıyorsun. Seni sevdiğimi, burada seni sevdiğim için bulunduğumu biliyorsun. Martin nazikçe. Sanıyorum ne demek istediğimi anlamadın dedi. Söylemek istediğim şu. Eğer beni seviyorsan nasıl oluyor da şimdi beni, aşkının sana beni inkar ettirecek kadar zayıf olduğu zamankinden bu derece fazla sevebiliyorsun? Ruth ihtirasla inledi. Affet beni, unut. Seni her zaman sevdiğimi, şu anda da senin kollarında bulunduğumu hatırla. Korkarım ki ben senin aşkını tartıp bunun ne biçim bir şey olduğunu anlamak için terazinin kefelerini dikkatle kollayan kurnaz bir tüccarım. Ruth kendini Martin'in kollarından çekti. Oturup araştıran gözlerle ona uzun uzun baktı. Konuşmak üzereyken durakladı ve vazgeçti. Martin, sen de görüyorsun diye devam etti. Ben böyle görüyorum meseleyi. Şimdikinden hiç farkım olmadığı zamanlarda kendi sınıfımdan kimsenin aldırdığı yoktu bana. Bütün kitaplarım yazılıp bittiği zamanlarda karamaları okuyan kimsenin aldırdığı yoktu yazılarıma. Hatta geçirdiğin bir ifadesi olarak söyleyeyim, yazdığım şeyler yüzünden daha da az değer verir gibiydiler bana. Bunları yazmakla en azından mesela küçültücü cinsten suçlar işlemiş oluyordum. Ruth buna kabul etmediğini belli eden bir hareket yaptı. Evet Martin. Ama sen herkesten farklı olarak bir statü sahibi olmamı söylüyorsun bana. Mütevazi iş kelimesi yazdıklarımın çoğu gibi kaba geliyor sana. Ama seni temin ederim ki bu bana en aşağı herkesin tıpkı ahlaksız bir yarattığı dürüst davranış önerir gibi işe girmemi tavsiye edişlerin kadar zalimane geliyordu. Sana gelince yazdıklarımın yayınlanması, halkın gözünde tanınmam, bana olan aşkının dokusunda bir değişiklik yarattı. Bütün eserlerini yazıp bitirmiş Martin Eden'la evlenemezdin. Ona olan aşkın onunla evlenmeni mümkün kılacak kadar kuvvetli değildi. Ama aşkın şimdi kuvvetli ve ben ister istemez senin bu aşkının kitaplarımın yayınlamandan, halk gözünde tanınmış olmamdan doğduğu sonucuna varıyorum. Gerçi annenle babandaki değişikliği kazandığım paraların meydana getirdiğinden eminim. Ama senin için bunu düşünmüyorum. Şüphe yok ki bütün bunlar benim için övülecek şeyler değil. Ama en kötüsü bütün bunlar benim aşktan, kutsal aşktan şüpheye düşmeme sebep oluyor. Aşk kitapların yayınlanmasıyla şöhretle beslenecek kadar bayağı bir şey mi? Öyle olduğu anlaşılıyor. Oturup başım dönene kadar bunu düşündüm hep. Ruth, zavallı sevgili kapacağın diye elini uzatıp parmaklarını Martin'in saçları arasında okşayarak gezdirdi. Artık başın dönmesin. En baştan başlayalım şimdi. Seni her zaman sevdim. Ailemin iradesine boyun eğmekle zayıflık gösterdiğimi biliyorum. Böyle yapmamam lazımdı. Ama senin insanların yanılmasından, insanoğlunun zayıflığından büyük bir merhametle bahsettiğini işittim. Bu acıma duygusunu benden de esirgeme. Yanlış davrandım, bağışla beni. Martin sabırsızlıkla. Affediyorum. Gerçekten de affedilecek bir şey olmadığı zaman affetmek kadar kolay bir şey yok.
Senin yaptığın hiçbir şey affedilmeyi gerektirmiyor. İnsanlar akıllarına göre hareket ederler. Hiç kimseden bundan fazlasını da beklemeyiz. Ben de aynı şekilde işe girmediğim için senden af dileyebilirim. Ruth, ben kötü bir niyetle yapmadım hiçbir şeyi diye itiraz etti. Sen de biliyorsun. Sevmemiş, sana karşı kötü niyetle hareket etmiş olabilir miyim? Doğru ama iyi niyetinle beni yok edebilirdin de. İtiraza yeltenen Ruth'u evet evet diye susturarak. Yazılarımı, yazarlık mesleğimi öldürebilirdin dedi. Gerçekçilik benim ruhumun ayrılmaz bir parçasıdır halbuki. Burjuva ruhu gerçekten nefret eder. Burjuvazi korkaklar, burjuvazi hayattan korkar. Senin de bütün çaban beni hayattan korkutmaktı. Beni bir biçime sokacak, beni içindeki bütün hayat değerlerinin gerçek dışı, sahte ve bayağı olduğu ikiye, dört ebadında bir kafese tıkacaktın. Ruth'un itiraz için kıpırdandığını hissetti. Şunu kabul ediyorum ki bütün burjuva inceliğinin, bütün burjuva kültürünün esası adiliktir. Kopkoyu bir adilik. Dediğim gibi, beni biçime sokmak istedin. Senin sınıfının ideallerine, senin sınıfının değer ölçülerine, senin sınıfının peşin fikirlerine uygun bir kalıba sokmak istedin beni. Hatta şimdi bile söylediklerimi anlamıyorsun benim. Kelimelerim sana benim anlatmaya çalıştığım şeyi anlatmıyor. Söylediklerim senin için bir sürü fantaziden ibaret. Halbuki bunlar benim için hayati birer gerçek. Olsa olsa sen bu toy çocuğun cehennemin çirkefi içinden çıkıp da senin sınıfın hakkında hüküm yürütebilmesine bir parça şaşar, biraz eğlenirsin. Ruth başını Martin'in omzuna dayadı. Tekrar gelen sinirle bütün vücudu titriyordu. Martin bir süre onun konuşmasını bekledi ve devam etti. Şimdi her şey değişti. Aşkımızı yenilemek istiyorsun. Evlenelim istiyorsun. Beni istiyorsun. Ama bak dinle, eğer kitaplarım şöhret kazanmasaydı, ben yine şimdikinden farklı olmayacaktım. Halbuki sen benden uzak duracaktın. Hep bu Allah belası kitaplar. Ruth, küfür etme diye sözünü kesti. Tamam işte, dedi Martin. Bütün hayatının mutluluğunun tehlikede olduğu kritik bir anda sen eskisi gibi hayattan ve insanı rahatlatan küfürden korkuyorsun. Martin'in söylediği şeylerle gerçekle karşı karşıya gelen Ruth, hareketinin saçmalığını anladı. Ama aynı zamanda da içinden Martin'in işi haksız yere büyüttüğünü düşündü. Uzun zaman konuşmadan oturdular. Ruth ümitsizce düşünüyor, Martin de kendisini bırakan aşkını tartıyordu. Ruth'u gerçekten sevmediğini şimdi anlıyordu. Onun sevdiği idealleştirmiş bir Ruth'tu. Kendi yarattığı buharımsı bir yaratık kendi aşk şiirlerinin ışıklı parlak ruhuydu. Bütün burjuva kusurlarına sahip, kafasında burjuva psikolojisinin iyileşmez krampını taşıyan burjuva sınıfının gerçek Ruth'unu hiçbir zaman sevmemişti. Ruth birdenbire konuşmaya başladı. Söylediklerinin buraya kadar olan kısmı doğrudur. Bunu biliyorum. Hayattan korkmuşumdur hep. Seni yeteri kadar da sevmedim. Ama daha çok sevmesini öğrendim. Seni şimdi olduğun gibi, eskiden olduğun gibi, hatta senin sen olmak için geçtiğin yollarla seviyorum seni. Seni benim sınıfım dediğin şeylerden ayıran tarafınla anlamadığım ama bir gün anlayacağıma emin olduğum inançlarını da seviyorum. Kendimi bunları anlamaya adayacağım.
Hatta seni sigaran ve küfrünle seveceğim. Hala öğrenebilirim. Son 10 dakika içinde çok şey öğrendim. Buraya gelişimde öğrenmiş oluşumun bir delilidir Martin. Ruth hıçkırarak ve Martin'in göğsüne sokuldukça sokuluyordu. Martin'in kolları ilk defa olarak Ruth'u şefkatle, sempatiyle sardı ve Ruth mutlu bir hareket, pırıl pırıl bir yüzle bunu teşekkürle karşıladı. Artık çok geç dedi Martin. Lizzie'nin sözlerini hatırladı. Ben hasta bir insanım bedenen değil. Hasta olan ruhum beynim. Bütün değerlerimi kaybetmiş gibiyim. Hiçbir şey aldırdığım yok. Eğer birkaç ay önce bu şekilde gelseydin bana başka türlü olabilirdi. Şimdi çok geç artık. Hayır diye bağırdı Ruth. Geç değil, göreceksin. Sana aşkımın geliştiğini, aşkımın benim için sınıfımdan da, benim için en sevgili olan şeyden de üstün olduğunu ispat edeceğim. Burjuvalar için aziz olan her şeyle alay edeceğim. Hayattan korkmuyorum artık. Ruth pırıl pırıl parlayan gözleriyle Martin'in önünde durdu. Beni kabul etmeni bekliyorum Martin. Bak bana. Ona bakan Martin fevkalade diye düşündü. Bütün eksiklerine rağmen Burjuva toplumunun demirden göreneklerinin üstüne yükselerek nihayet gerçek bir kadın oldu, kendini buldu. Harikaydı, muhteşem ama ümitsiz. Peki ama kendisine ne oluyordu böyle? Gördükleri, Ruth'un eylemleri onu ne duygulandırmış ne de heyecanlandırmıştı. Bütün bunlar sadece zihnen muhteşem, sadece zihnen harikaydı. Ateşten bir an olması gereken o anda Ruth'u sadece soğuk bir şekilde takdir etmişti. Yüreği bir şey hissetmemişti. Ruth'a hiçbir arzu duymuyordu. Tekrar Lizzie'nin sözlerini hatırladı. Kederli bir el hareketiyle. Ben hastayım, çok hastayım. Ne derece hasta olduğumu şu ana kadar ben de bilmiyordum. Bir şeyler eksildi benim içimden. Hayattan hiçbir vakit korkmadım ama hayata doyacağım da aklımdan geçmezdi. Hayat beni öylesine doldurdu ki içimde hiçbir arzuya yer kalmadı. Eğer bir parçacık yer olsaydı şimdi seni isterdim. Görüyorsun ya ne kadar hastayım. Başını arkaya yasladı ve gözleri kapadı. Göz bebeklerinin üstündeki gözyaşlarıyla bulunan ince zardan güneş ışığının süzülüşünü seyrederek üzüntüsünü unutan, ağlayası bir çocuk gibi Martin'de göz kapaklarının altında şekillenen, aralarından kızgın güneş ışıklarının elendiği ot yığınlarını seyrederek hastalığını ve Ruth'un varlığını unuttu. Bu yeşil yapraklar hiç de dinlendirici değildi. Gün ışığı çok çiğ, çok parlaktı. Ona bakarken canı yanıyordu ama yine de neden olduğunu bilmeksizin bakmaya devam etti. Kapının tıkırtısıyla kendine geldi. Ruth kapıda duruyordu. Gözleri yaşlarla dolu olarak sordu Ruth. Nasıl çıkacağım buradan? Korkuyorum. Martin ayağa fırladı. Affet beni. Kendimde değilim biliyorsun. Burada olduğunu unuttum. Elini alnına götürdü. Görüyorsun iyi değilim. Seni eve kadar götüreyim. Servis kapısından çıkarız. Kimse görmez bizi. Peçeni indir, korkacak bir şey kalmaz. Ruth Martin'in koluna sımsıkı girdi. Birlikte yarı aydınlık koridorlardan geçip dar merdivenlerden indiler. Kaldırıma çıktıklarında Ruth elini Martin'in kolundan çekmeye çalışarak "Artık emniyetteyim" dedi. Martin, "Hayır hayır seni eve kadar götüreyim" diye cevap verdi. Ruth, "Hayır lütfen bırak" diye itiraz etti. "Hiç gerek yok buna."
Tekrar elini Martin'in kolundan kurtarmaya çalıştı. Martin'in kafasını bir an için bir merak kurcaladı. Şimdi dışarıda emniyette olduğu halde korkuyordu Ruth. Kendisinden kurtulmak için adeta bir paniğe kapılmıştı. Buna hiçbir sebep bulamadı ve Ruth'un sinirliliğine verdi. Böylece Ruth'un elini çekmeye çalışmasını aldırmadan onunla birlikte yürüdü. Tam bir bloğun yarısına kadar yürüdükleri sırada bir kapı eşiğinin içine çekilen uzun paltolu bir adam gördü. Geçerken yan gözle bir bakış attı. Adamın kalkık yakasına rağmen Ruth'un kardeşi Norman olduğuna emindi Martin. Yürüyüşleri sırasında Ruth'la Martin pek az konuştular. Ruth sersemlemiş bir halde, Martin de duygusuz. Bir defasında Martin Ruth'a tekrar Güney Denizciliğine döneceğini söyledi. Bir defasında da Ruth, Martin'den ona geldiği için kendisini affetmesini istedi. Bütün konuşmaları bu kadarla kaldı. Kapıda birbirlerinden usulüne göre ayrıldılar. Tokalaştılar, birbirlerine iyi geceler dilediler. Martin şapkasını çıkardı. Kapı kapandı. Martin bir sigara yaktı ve oteline gitmek için döndü. Norman'ın içeri süzüldüğü kapı aralığının önüne geldiğinde durdu. Alaylı alaylı içeriye baktı. Yüksek sesle, "Ruth bana yalan söyledi," dedi. Beni büyük bir cesaret gösterdiğine inandırmak istedi. Ama bütün bu arada kendisini getiren kardeşinin yine kendisini geri götürmek için beklediğini biliyordu. Boğulur gibi gülmeye başladı. Ah şu zenginler! Meteliksiz olduğum vakitler kız kardeşleriyle görünmeye layık değildim. Bankada hesabım olunca kız kardeşini kendi elleriyle getiriyor bana. Yürüyüp gitmek üzere topuklarının üstünde döndüğü sırada aynı yönde giden bir sarhoş Martin'in omuzları üstünde dilendi. Beyim, bana bir 25 sent verebilir misin? Kendime yatacak bir yer bulayım," dedi. Ama Martin'i bir anda geri döndüren söylediği sözler değil de adamın sesi oldu. Döner dönmez de Joe'yu kolundan yakaladı. "Hot Springs ayrıldığımız günü hatırladın mı?" diyordu Joe. "O zaman söylemiştim tekrar karşılaşacağımızı. Böyle olacağını adım gibi biliyordum. İşte şimdi karşı karşıyayız." Martin hayranlıkla baktı. "Çok iyi görünüyorsun. Kilo da almışsın." Joe'nun yüzü şişmanlıktan parlıyordu. "Tabii aldım," dedi. "Serseriliğe başlayana kadar yaşamak nedir bilmezdim. Şimdi eskisine nazaran 15 kilo daha şişmanım, her zaman da saat gibiyim. O eski günlerde kan kusuncaya kadar çalışıyordum canım. Serserilik bana yarıyor ne de olsa." Martin, "Yine de yatacak yerin yok," diye alay etti. "Ne? Yatacak yer mi arıyormuşum?" Joe kış cebine el atıp bir avuç dolusu bozuk para çıkardı. "Memurların aldığı rüşvet hiç kalır bunun yanında. Sen kalantör gözüktün de ondan yanaşmışsın sana yoksa." Martin güldü, kabul etti. "Avucunun içinde bir sürü koca göbekli sarhoş görüyorum ben," diye imada bulundu. Joe parayı tekrar cebine attı. "Benim avucumda göremezsin. Mosmor olmak yok benim kitabımda. Hoş, kimsenin mani olduğu da yok ya, ben istemiyorum işte. Seni son görüşümden beri yalnız bir kere sarhoş oldum. O da aç karnına içtiğim için tuttu. Hayvan gibi çalıştığım zaman hayvan gibi içiyorum. İnsan gibi olduğum zaman da insan gibi içiyorum. Arada sırada bir iki kadeh atıyorum. Şöyle canım çektikçe hepsi o kadar." Martin eskisi gün onunla buluşmayı kararlaştırıp oteline gitti. Otelin yazıhane kısmında durup vapur seferlerine bir göz attı.
Mariposa 5 güne kadar Tahiti'ye her gün kalkıyordu. Katibe: yarın telefon edip bana bir kamera ayırtın. Sakın güvertede olmasın, aşağıda istiyorum. En alt kameralardan iskele tarafında olsun. Unutmayın, iskele tarafında. Şunu kaydediverseniz bir yere daha iyi edersiniz. Odasına döndüğünde hemen yattı. Bir çocuk kadar sakin uyudu. Akşamki olaylar onda hiçbir iz bırakmamıştı. Joe'la karşılaşmadaki sıcaklık gelip geçiciydi. Bir an sonra çamaşırcının varlığı ve onunla konuşma mecburiyeti canını sıkar olmuştu. 5 gün sonra sevgili Güney denizlerine doğru yola çıkacak olması da ona bir şey ifade etmiyordu. Onun için de gözlerini kapayıp 8 saat deliksiz normal ve rahat bir uyku çekti. Huzursuz değildi. Ne durumunu değiştirdi yatakta ne de rüya gördü. Uyku Martin için bir unutma vesilesi haline gelmiş ve Martin her sabah üzüntüyle uyanır olmuştu. Hayat onu üzüyor, sıkıyor, vakit geçirme kaygısı ise sinirlendiriyordu. Martin'in beyni yılların, insanların ve olayların arasında mekik dokuyor, ruhu en acımasız günleri yaşıyordu. Artık hiçbir şey onu mutlu etmiyordu. Hayatta amacı kalmamış, bütün yetilerini kaybetmişti. Yaşamak yalnızca ve sadece acı veriyordu. Bu acı onu boğuyor, dert ve kederini arttırıyordu. Bu karmaşalı günlerde hayatla bağlantısını sağlayan küçücük öğelerde yok olmuştu. En çok sevdiği eski iş arkadaşını görmek bile onu sevindirmemişti. Buna karşın ertesi sabah Joe'yu gülerek karşıladı ve ona: 28. sokakta bir Fransız var. Küpünü parayla doldurmuş, şimdi Fransa'ya dönüyor. Çok şeker yeri de güzel bir buharlı çamaşırhane var. Eğer bir yere yerleşmek niyetindeysen, işte sana başlangıç için fırsat. Al şu parayı bakalım. Bununla kendine bir elbise al. Saat 10'da o adamın yazıhanesinde bulun. Çamaşırhaneyi bana o aradı buldu. Seni de götürecek. Eğer beğenirsen ve sence bu paraya değiyorsa al. Parasını kafana takma. Neyse ben ödeyeceğim. İçinde öfke kıvılcımlanmaya başlayan Joe, kelimelerin üzerine basarak: Bana bak, Martin, buraya seni görmeye geldim. Anladın mı? Çamaşırhane umurumda değil. Eski arkadaşlığımız anısına konuşmaya geldim. Sen de kalkıp bana çamaşırhane bakıyorsun. Bak sana söyleyeyim ben ne yapacağım o çamaşırhaneyi. Al o çamaşırhaneyi sen, cehenneme git. Joe kapıdan dışarı çıkmak üzereydi ki Martin atılıp onu omuzlarından yakalayarak döndürdü. Beni dinle Joe, böyle davranmaya devam edersen kafana yumruğu yersin. Hem de eski arkadaşlığımızın anısını sıkı yapıştırırım. Anladın değil mi? Martin'in tüm bedenini yakalamış olduğu Joe ondan kurtulmaya çalıştı. Martin'in elinden kurtulmak için sağa sola çırpındı durdu. Birbirlerinin koluna yapışmış halde odanın ortasında fırıldak gibi döndüler. Bir sandalyeyi parçalayarak yere yuvarlandılar. Joe kolları iki yana açılmış ve Martin tarafından bastırılmış, aynı zamanda Martin'in dizi de göğsünün üstünde olduğu halde altta kalmıştı. Nefes almak için zorla soluyan Joe'yu bırakan Martin, "Seninle bir dakika konuşacağım. Bana edepsizliğini söktüremezsin. Önce şu çamaşırhane işini bitirmek istiyorum. Ondan sonra gelirsin, seninle eski arkadaşlığımızın hatırı için konuşuruz. Sana çok işimin olduğunu söylemiştim.
Şunlara bir bak. Hizmetçilerden birinin kalabalık bir mektup ve dergi yığını halinde getirdiği sabah postasını gösteriyordu. Bunlara bakarken aynı anda seninle nasıl konuşabilirim? Sen git hallet şu çamaşırhane işini, ondan sonra otururuz seninle. Joe isteksizce, tamam dedi. Beni başından savmak istiyorsun sanmıştım. Ama galiba yanılmışım. Ama ayakta dövüşte beni yenemezsin Martin. Sana yumruğumu gösteririm. Martin gülümseyerek, bunu bir gün eldivenle dövüşür anlarız dedi. Olur dedi Joe. Şu çamaşırhaneyi çalıştırmaya bir başlayayım. Kolunu uzatarak. Şu kolu görüyor musun dedi. Seni toz eder vallahi. Kapı çamaşırcının arkasından kapanınca Martin rahat bir nefes aldı. Gittikçe insanlardan uzaklaşır bir hale geliyordu. İnsanlara nazik davranmak günden güne ona daha güç gelmeye başlamıştı. Onların varlığı Martin'i sıkıyor, konuşmak zorunda kalmak da rahatsız ediyordu. İnsanlar huzurunu kaçırıyordu. Onlarla temasa gelir gelmez de kurtulmak için hemen mazeretler uydurmaya başlıyordu. Mektupları hemen açmadı. Yarım saat kadar hiçbir şey yapmadan koltuğunda tembel tembel oturdu. Bu süre içinde de arada sırada yarı oluşmuş, belli belirsiz bir takım düşüncelerin aklının içine süzüldüğü oldu. Daha doğrusu geniş aralıklarla bu düşünceler aklının titrek ışıklarını oluşturdu. Mektuplarını gözden geçirmek için kalktı. Bir düzine yazı isteği vardı. Bunları bir bakışta tanıyordu. Profesyonel dinlenme mektupları vardı. Daimi hareket oluşturan çalışır bir model sahibi ya da dünyanın yüzünün içi boş bir kürenin iç yüzü olduğunu iddia edeninden, komünist kolonisi kurmak amacıyla aşağı Kaliforniya yarımadasını satın almak için ekonomik yardım isteyenine kadar çeşitli delilerden gelen mektuplar vardı. Ayrıca onu tanımak için yanıp tutuşan kadınlardan gelen mektuplar da vardı ki bunların içinden bir tanesi Martin'i çok güldürdü. Kadın inancının sağlamlığının aynı zamanda da saygıdeğer bir kişi olduğunun delili olarak kiliseye kabul kartını göndermişti mektubuyla birlikte. Editörlere yayıncılardan gelen mektuplar da epey fazlaydı. Birinciler yazıları için, ikinciler kitapları için yalvarıyorlardı. Postaya verebilmek için Martin'in bütün varını yoğunu aylarca tefecide alıkoyan, küçümsenmiş zavallı yazıları içinde bu yalvarmalar. İngiltere'de yayınlanan ya da yabancı dillere çevrilen eserleri için beklenmedik çekler, peşin ödeme teklifleri de vardı. İngiltere'deki kitaplarından üçünün Almanca'ya tercüme haklarını sattığını İsveç, Bern'e beklemeyeceklerini bildiriyordu. Aynı şekilde Rusya'da Bern Anlaşması dışında kaldığı için bu memlekette Rusça tercümelerine izin vermesini kendisinden istiyordu. Martin basın bürosundan gelen yazıları incelemeye başladı ve kendi hakkında yazılanları Martin Eden modasının bir kudurganlık halini aldığını okudu. Bütün yaratılışı faaliyeti muhteşem bir fırtına gibi kitleyi sürükleyivermişti. Her şeyi açıklar gibiydi. Tıpkı ölümüne yakın bir sırada sürü dürtüsüyle harekete gelen kitlelerin kitaplarını kapıştıklarını gören Kipling gibi o da kitleyi ayağa kaldırmıştı. Martin, Kipling'i okuyan, onu tanıyan ama hiç anlamayan o aynı kitlenin nasıl birkaç ay sonra birdenbire bütün hışmıyla onun üzerine atılıp paramparça ettiğini hatırladı. Bu düşünceyle sırıttı. O kim oluyordu da birkaç ay sonra aynı şey onun da başına gelmesin?
Pekala, o da kitleye bir oyun oynayacaktı işte. Güney denizlerine gidip saz duvarlı şatosunu kuracak, inci ticareti, kobra ticareti yapacak, içinde mercan kayalarının üstünden aşacak, köpek balığı, bonite yakalayacak, Tahoe Vadisi'nin bitişiğindeki vadinin kayalık sırtlarındaki uçurumlarda dağ keçisi avlayacaktı. Bunlar aklına geldiğinde içinde bulunduğu durumun ümitsizliği üzerine çöküverdi Martin'in. Duru gözlerle Gölgeler Vadisi'nde olduğunu gördü. İçindeki bütün hayat eriyor, kayboluyor, ölüme doğru sürükleniyordu. Ne kadar uyuduğunu ve ne kadar çok uyumak istediğini fark etti. Eskiden uykudan nefret ederdi. Uyku onun hayatının kıymetli saatlerini çalıyordu o zamanlar. Günde 4 saat uyumak hayatından kıymetli 4 saatin eksilmesi demekti onun için. Uykuyu nasıl da kinlenmişti. Şimdi ise hayata kini vardı. Hayat iyi değildi. Hayatın damağında bıraktığı tat acıydı. İşte onu dehşete düşüren de buydu. Hayatı özlemeyen hayat bitmeye yüz tutmuş gibiydi. Belli belirsiz bir korunma içgüdüsü onu heyecanlandırdı. Bir an önce gitmesi gerektiğini anladı. Odasına bir göz attı, eşyasını toplamak ona sıkıcı geldi. Bu arada da donanımını tamamlaması gerekiyordu. Şapkasını başına geçirip dışarı çıktı. Bir tüfekçiye girerek sabahın geri kalan kısmını orada geçirdi. Otomatik tüfekler, cephane, balık avı takımları satın aldı. Ticaret yöntemleri değiştiği için ticari mallarını sipariş etmeden önce Tahiti'ye varması gerektiğini biliyordu. Bunlar nasıl olsa Avustralya'dan getirilebilirdi. Bu hal çaresini bulunca keyiflendi bayağı. Şimdiye kadar hep herhangi bir şey yapmaktan kaçınmıştı. Şu anda da bir şey yapmak hoş değildi. Rahat Morris koltuğunun kendisini beklediğini bilmekten doğan bir huzur içinde memnun oteline döndü. Odasına girip de Joe'nun kendisini beklediğini görünce içinden homurdandı. Çamaşırhane yüzünden sevinç içindeydi Joe. Her şey tamamdı. Ertesi günde çamaşırhanenin sahibi oluyordu. Öbürü konuşmaya devam ederken Martin yatağına uzanıp gözlerini kapadı. Düşünceleri uzaklara kaymıştı. O kadar uzaklara kaymıştı ki düşündüğünün bile farkında değildi. Büyük bir çaba göstererek cevap verdi. Yine de bu bir zamanlar o kadar çok sevdiği Joe idi. Ama Joe hayatla doluydu. Bu hayatın gürültülü bir şekilde yorgun kafasına çarpışı Martin'in canını yaktı. Yorgun, hassasiyetinde sancılı bir yara açıyordu her çarpma. Joe ileride bir gün karşılıklı eldiven giyeceklerini hatırlatınca Martin neredeyse haykıracak hale geldi. Sakın unutma Joe, çamaşırhaneyi Shelley Spring'de karşılaştırdığımız yöntemlerle çalıştıracaksın. Fazla mesai yok. Ütü makinelerinde çocuk çalıştırmak yok. Hiçbir yerde çocuk çalıştırılmayacak. Ücretler de namuslu olacak. Joe başıyla onayladı ve bir not defteri çıkardı. Şu yazdıklarıma bak. Bu kuralları bu sabah kahvaltıdan önce belirledim. Bakalım sen nasıl bulacaksın? Joe yazdıklarını okudu, Martin de onayladı. Bir taraftan da acaba ne zaman çekilip gidecek diye düşünmeye başladı. Daldığı uykudan akşam üzeri uyandı. Yavaş yavaş gerçek hayata döndü. Odaya göz gezdirdi. Joe'nun kendisi uyuduktan sonra usulca çekilip gittiği anlaşılıyordu. Joe anlayış göstermiş diye aklından geçirdi.
Sonra gözlerini kapadı, yeniden uyudu. Sonraki günlerde Joe'nun işlerini yoluna sokması, çamaşırhaneyi devralması Martin'i çok rahatsız etti. Hareketine bir gün kala da gazeteler onun Mariposa'da yer ayırtmış olduğunu bildirdiler. Korunma içgüdüsü kendini yokladığı bir seferinde gidip doktora iyice muayene oldu. Sağlığında hiçbir bozukluk bulunamadı. Kalbi ve akciğeri demir gibiydi. Doktorun bildiği kadarıyla her organı normaldi ve normal çalışıyordu. Doktor, "Hiçbir problem yok Martin Eden," dedi. "Hiçbir şeyiniz yok. Aslan gibisiniz. Doğrusunu söyleyeyim, sağlığınızı kıskandım. Muhteşem. Şu göğüs kafesine bakın. Bunun sırrı da midenizde. Fizik olarak 1/1000, 1/1000 bire rastlanan insanlardansınız. Kaza filan geçirmezseniz 100 yaşına kadar yaşarsınız." Martin, Lizzie'nin haklı olduğunu fark etti. Fizik olarak sapasağlamdı. Bozulan düşünce mekanizması idi. Bunun tedavisi için de Güney denizlerine gitmekten başka çıkar yol yoktu. Ama asıl dert şimdi tam hareket anında canının gitmek istemeyişiydi. Güney denizleri de artık onu Burjuva medeniyetinden fazla çekmiyordu. Hareket anını düşünmekte bile bir zevk bulamıyordu. Diğer yandan hareket etme ona bir et yorgunluğu gibi geliyor, gözünü yıldırıyordu. Eğer şu anda vapura binmiş gidiyor olsa kendini daha rahat hissedecekti. Son gün korkunç bir mahkeme günü gibi geldi. Hareket edeceğini gazetelerde okuyan Bernard Higginbotham, Gertrude ve bütün aile bireyleri Hermine Mansfield ile Marian da dahil güle güle demeye geldi. Sonra bitirilmesi gereken işler, ödenmesi gereken faturalar, tahammül edilmesi gereken sonu gelmeyen röportajlar vardı. Lizzie'ye gece okulunun kapısında damdan düşer gibi "Allah'a ısmarladık" deyip savuşuverdi. Otelde kendisini geçirmeye gelebilmek için bütün gün canını dişine takıp çalışmış olan Joe'yu buldu. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Ama Martin sandalyenin kollarını sıkıp yarım saat onunla konuştu ve onun anlattıklarını dinledi. "Joe, bu çamaşırhaneye bağlı olmadığını biliyorsun. Hiçbir engelleyici kural yok. Canının istediği zaman satar, parayı yersin. Canın ne zaman sıkılırsa da kaldırım tepmek istersen al başına git. Seni ne mutlu edecekse onu yap." Joe başını iki yana salladı. "Teşekkür ederim. Artık kaldırım mühendisliği yok benim için. Bir yanı hariç serserilik güzel şey, o da kızlar. Elimde değil, ne yapayım, ben kızlara düşkünüm. Onlarsız yapamıyorum ama serserilik ettiğim müddetçe de onlarsız yapmak zorundasın. İçerisinde danslar edilen, partiler verilen evlerin önünden geçip de kadınların kahkahalarını işittiğim pencerelerden onların beyaz elbiselerini, gülen yüzlerini gördüğüm zamanlar, o anlar bir cehennem azabı veriyordu bana. Ben dansları, piknikleri, mehtap sefalarını, böyle şeyleri çok severim. Ben çamaşırcılık için yaratılmışım. Pantolonumun ceplerinde de koca koca dolarlar şıngırdasın. Dün bir kız gördüm. Hem biliyor musun, hemen evlenmeyi kafama koydum kızla. Bütün gün bunu düşünüp hayal kurdum. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel gözler, işittiğin en güzel ses bu kızda, bebek gibi. Abayı yaktım ona, bunu bil bak. Sahi bu kadar paran varken neden evlenmezsin sen? Memleketin en iyi kızıyla evlenebilirsin." Martin tebessüm ederek başını salladı.
Fakat içinden de acaba erkekler neden evlenmek isterler diye geçirdi. Hayret verici, akıl almaz bir şey gibi geldi bu ona. Hareket vakti yaklaştığında Mariposa'nın güvertesinden rıhtımdaki kalabalığın arasına gizlenen Lizzie'yi gördü. Onu da yanına al düşüncesi geçti aklından. Son derece mutlu olacak. Bir an için bu düşünce onu ayartır gibi oldu. Bir an sonra da bir dehşet halini aldı. Bunu düşünmek bir panik yarattı. Yorgun ruhu itiraz çığlıklar atıyordu. Kendine gel, sen hastasın, hem de çok hastasın diye somurdanarak küpeşteden ayrıldı. Vapur limandan iyice uzaklaşana kadar kamerasında kapandı. Öğle yemeğinde yemek salonuna inince kendisine kaptanın sağındaki şeref yerinin ayrıldığını gördü. Çok geçmeden de kendisinin vapurda büyük bir şahsiyet olduğunu anladı. Ama halinden bu derece memnun olmayan hiçbir büyük adam seyahat etmemiştir herhangi bir vapurda. Öğleden sonraki vaktini güvertede bir koltukta çoğunlukla gözleri kapalı kestirerek geçirdi. Akşamda çok erken uyudu. Üçüncü gün deniz tutulmasından kurtulan tüm yolcular ortaya çıktılar. Martin de ne kadar çok gördüyse bunları onlardan o kadar çok nefret etti. Bununla beraber onlara karşı haksızlık ettiğinin de farkındaydı. İyi, nazik insanlardı. Onun için onlara şükranlarını sunmayı zorladı kendini ve bunu en iyi şekilde yaptı. Tam bir burjuva gibi iyi, nazik ve kendi sınıflarının bütün psikolojik krampları, bütün akli boşluklarıyla davrandı onlara. Martin'le konuştukları zaman küçük, yüzeysel kafaları boşlukta olan bu insanlar onu sıkıyordu. Öbür yandan başlarında kavak yelleri esen gürültücü gençlerin taşkın enerjisi onu sersemletiyordu. Hiç sakin durdukları yoktu bunların. Güvertede nal oyunu oynuyorlar, halka atıyorlar, bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ya da sıçrayan yunusları, ilk geçen uçan balık sürüsünü görmek için küpeştelere koşuşuyorlardı. Martin istediği kadar uyudu. Sabah kahvaltıdan sonra güvertedeki koltuğunda bir türlü bitiremediği dergisini bitirmeye çalıştı. Sayfalar onu yordu. İnsanların nasıl bu kadar çok yazacak şey bulduklarını düşünene uykuya daldı. Öğle yemeği çanı onu uyandırdığında sinirlendi. Uyanık olmakta tat yoktu. Kendini bu miskinlikten kurtarmak için bir keresinde başkasaraya, tayfaların yanına gitti. Ama kendisinin başkasaralarda yaşadığı zamanlardan beri denizciler değişmiş gibi geldi ona. Bu aldırmaz, öküz kafalı hayvan gibi mahluklarla kendisi arasında hiçbir yakınlık göremedi. Tamamıyla umutsuzluğa kapılmıştı Martin. Yukarıda kimse onu olduğu için istemiyordu. Bir zamanlar kendisini isteyenlerin yanına dönmesine de imkan yoktu. Martin de onları istemiyordu. Birinci sınıf kameralardaki aptal yolcularla gürültücü gençlere nasıl tahammül edemiyor idiyse bunlara da tahammül edemiyordu. Hayat ona bir hastanın gözlerini acıtan parlak, kuvvetli bir ışık gibiydi. Bilinçli her anında çevresindeki hayat çiğ, parlak bir ışık halinde üzerine dökülüverdi. Acı veriyordu. Dayanılmayacak kadar acı veriyordu hayat. Bu Martin'in hayatında birinci sınıf bir kamerada ilk seyahatiydi. Deniz üstündeyken her zaman ya baş kasaralarda ya dümen dolabının başında olmuş ya da kömür deposunun karanlık derinliklerinde bulunup kömür vermişti ocağa. İşte kendisi de buradaydı şimdi. Kaptanın sağında şeref makamında oturan, o dünyanın merkezini oluşturan,
geminin büyük adamıydı. Ama kaybettiği cenneti bulmak için dönüp dönüp boş yere, boş kasaralardan tarafa, külhan ağzına doğru bakıyordu. Yeni bir cennet bulamamıştı kendine. Şimdi ise kaybettiği eski cenneti de bulamıyordu. İlgisini çekecek, kendisini bu durumdan kurtaracak bir şey bulmaya çalıştı. Vapurun ufak subaylarıyla aynı masada yemek yemeyi denedi. Ama oradan kurtulduğu zaman memnun oldu. Vardiyasını tamamlamış bir serdümenle konuştu. Akıllı bir adam olan serdümen hemen Martin'e sosyalist propagandası yapmaya girişti ve eline zorla broşürler tutuşturdu. Köle ahlakını savunan bu adamı dinledi ve dinlerken de bezgin bezgin kendi nice felsefesini düşündü. Ama ne değeri vardı ki bunların? Gerçekten şüphe ettiğini söyleyen nicenin delice bir sözünü hatırladı. Kim bilir, belki de nice haklıydı. Belki de hiçbir yerde gerçek yoktu. Gerçekte bile gerçeklik yoktu belki de. Belki de gerçek diye bir şey yoktu. Ama kafası çabucak yoruldu ve gidip kendisini koltuğa atarak kestirdi. Seyahat esnasındaki rezalet hali yetmiyormuş gibi buna yeni bir perişanlık daha katıldı. Tahiti'ye vardığında ne olacaktı? Karaya çıkması gerekecekti. Ticari mallarını ısmarlaması, Markiz adalarına gidecek bir yelkenli bulması, tamamlanması gözüne korkunç görünen binbir iş yapması gerekecekti. Bazen kendini bile bile zorlayıp düşünecek olduğu zamanlar içinde bulunduğu dehşet verici ümitsizliğin farkına varıyordu. Hakikaten Gölgeler Vadisi'nde bulunuyordu. İçinde bulunduğu asıl tehlike de bundan bir korku duymayışıydı. Bir korkabilseydi, o zaman hemen hayata yönelecekti. Korkmadığı için de gitgide bu gölgenin içine gömülüyordu. Hayatın alışılageldiği o eski şeylerin de hiçbir tat bulamıyordu. Mariposa şimdi kuzeydoğu rüzgar alanında bulunuyordu. Martin'i yalayan bu tatlı rüzgar onun sinirine dokundu. Bu eski günlerin gecelerinin eski arkadaşının sıkıcılığından kurtulmak için koltuğunun yerini değiştirdi. Mariposa hattı durgun havasına girdiği için Martin'in perişanlığı her zamankinden daha fazla bir hal aldı. Artık uyuyamıyordu. Gözlerinden uyku akıyor ama mecburen uyanık durup hayatın parlak ışığına katlanmak zorundaydı. Sinirli sinirli bir aşağı bir yukarı dolaştı. Üstelik havada yapışkan ve nemliydi. Yağmur fırtınaları da nefes aldırmıyordu. Hayat Martin'in içinde sancıyordu. Bu sancı canını iyice yakana kadar güvertede dolaştı durdu. Sonra tekrar dolaşmak zorunda kalıncaya kadar koltuğuna oturdu. Hiç değilse dergisini bitirmeye zorladı kendini. Vapurun kütüphanesinden de bir dolu şiir cildi aldı. Ama bunlar da Martin'i sarmadı. Tekrar dolaşmak zorunda kaldı. Geç saatlere kadar güvertede kaldı. Fakat bu da fayda etmedi. Zira aşağı indiğinde gözüne uyku girmedi bir türlü. Hayatın bu ekşilişi, bitişi onu tüketmişti. Bu kadarı da çok oluyordu artık. Uzanarak lambayı yaktı ve biraz okumaya çalıştı. Kitaplardan biri Swinburne'un şiirine aitti. Yatağa uzandı, gözleri şiirler üzerinde dolaşmaya başladı ve birdenbire ilgiyle okumakta olduğunu fark etti. Kıtayı bitirdi, devam etmeyi denedi. Tekrar aynı kıtaya döndü. Kitabı göğsünün üstüne yatırıp düşünceye daldı. Tamam, işte buydu.
Daha önce aklına gelmemiş olması ne tuhaftı. Bütün bunların anlamı bundaydı. Hep bu yöne doğru sürüklenip durmuştu. Ama şimdi mutlu kurtuluş yolunu ona Swinburne göstermişti. Martin hep dinlemenin yolunu aramıştı. İşte dinlenme onu bekliyordu. Haftalardan beri ilk defa kendini mutlu hissetti. Nihayet hastalığının tedavisini bulmuştu. Kitabı eline aldı ve kıtayı yavaş yavaş yüksek sesle okudu. Bizler hayata yönelen fazla sevgiden, ümit ve korkudan kurtulunca kısa teşekkürlerle minnetimizi sunarız tanrılara. Tanrı diye ne var ki? Hiçbir hayat ebedi olamaz ki. Ölüler dirilmezler ki. En yorgun nehirler bile bir yerde denizle birleşirler. Swinburne anahtarı vermişti ona. Hayat hastalıklıydı. Daha doğrusu hastalıklı ve çekilmez hale gelmişti. Ölüler dirilmezler. Bu dizesi onda derin bir şükran hissi uyandırdı. Bütün dünyada biricik hayırlı şey oydu. Hayat acı veren bir yorgunluk halini alınca, bütün bu yorgunluğu sonsuz uyku içinde dinlendirmek için ölüm hazırdı. Peki daha ne bekliyordu? Tam zamanıydı işte. Ayağa kalktı, başını kameradan dışarı çıkardı, aşağıya süt gibi denizi seyretti. Mariposa ağzına kadar yükle dolu olduğu için elleriyle tutunup sarkmasa ayakları suya erecekti. Ses çıkarmadan suya bırakabilirdi kendini. Hiç kimse işitmezdi. Bir çalkantı yüzüne su sıçratıp ıslattı. Dudaklarında tuzun tadını duydu. Bu tat hoşuna gitti. Acaba bir ölüm şarkısı yazmam lazım mı diye düşündü. Ama gülüp uzaklaştırdı bu düşünceyi kafasından. Zamanı yoktu ölmek için, sabırsızlanıyordu. Bunu kimsenin görmemesi için kamerasının ışığını söndürdü. Lumbuzdan önce ayaklarını geçirdi. Omuzları takıldı, kendini zorla geri çekip yan dönerek önce bir kolunu geçirmek suretiyle denedi. Geminin bir yalpası da ona yardım etti ve kendini dışarıda elleriyle asılı buldu. Ayakları suya değer değmez bıraktı ellerini. Kendini süt gibi köpüklü bir suyun içinde buldu. Mariposa'nın bordası yanında yer yer ışıklı lumbuzlarla delinmiş siyah bir duvar gibi hızla geçip gitti. Hiç şüphe yoktu ki zaman kazanmak için hızlı gidiyordu. Bunu düşünürken geminin kıçında kaynaşan köpüklü suların yüzünde ağır ağır yüzerken buldu kendini. Bir bonita bedenine saldırdı. Martin kahkahayla güldü. Bonita vücudundan bir parça koparıp götürmüştü. Bunun acısı Martin'e neden orada bulunduğunu hatırlattı. İşiyle uğraşırken işinin amacını unutmuştu. Mariposa'nın ışıkları uzakta gittikçe donuklaşıyor, Martin ise orada en yakını binlerce mil uzakta olan karaya ulaşmak niyetindeymiş gibi kendinden emin kulaç atıyordu. Sadece otomatik olarak faaliyete geçen hayatta kalma içgüdüsüydü bu. Yüzmeyi bıraktı ama su ağzının üstüne çıkar çıkmaz eller kaldırıcı hareketlerle suyu dövmeye başladı. Yaşamak hırsı diye düşündü. Bu düşünceyi de alaycı bir dudak kıvırışı takip etti. Son bir gayretle kendi kendini yok edecek ve artık irade olmaktan çıkacak kuvvetli bir irade vardı onda. Dik biçimli durdu. Kafasını kaldırıp hareketsiz yıldızlara baktı. O anda da ciğerlerindeki tüm havayı boşalttı. El ve ayaklarını hızla hareket ettirerek omuzlarını kaldırıp göğsünü yarıya kadar suyun dışına çıkartacak kadar yükseltti kendini. Bu inişi hızlandıracak, hızlı almak için yapılan bir hareketti.
Ondan sonra kendini bırakıp hareketsiz beyaz bir heykel gibi denize gömülmeye başladı. Bilinçli olarak derin derin aynı narkoz alan bir hasta gibi teneffüs etti suyu. Boğulacağı esnada bütünüyle gayretini hareketlerle elleri ve ayakları suyu dövüp onu yukarıya yıldızların duru parıltısı altındaki suyun yüzüne çıkardı. Ciğerleri parçalanacak duruma gelmişti. Kendini boş yere hava almamaya zorlarken yaşamak hırsı diye düşündü iğrenerek. O da yeni bir yol denemek zorunda kalıyordu. Ciğerlerini adam akıllı havayla doldurdu. Bu nefesle iyice derine inebilirdi. Baş aşağı dönüp bütün gücü, bütün hırsıyla suyu çekerek dalmaya başladı. Derine, daha derine indi. Gözleri açık, saldırgan bonitaların bıraktığı fosfor gibi parlayan ışığa benzer izi seyretti. Bir yandan dalmaya devam ederken bir yandan da saldırmasalar bari diye düşündü. Zira bu iradesinin gergin telini koparabilirdi. Fakat bonitalar saldırmadı ve Martin o anda bile kendine bu son lütfundan dolayı hayata şükran doyacak vakit bulabildi. İyice yorulup ellerini ayaklarını oynatamayacak hale gelinceye kadar derine, daha derine daldı. Çok derine indiğini anladı. Kulak zarları üzerindeki basınç dayanılmaz bir acı vermeye başlamıştı. Kafasının içinde de bir uğultu vardı. Tahammülü azalıyordu. Ama kollarıyla bacaklarını kendisini daha derine sürükleyinceye kadar zorladı ve nihayet ciğerlerindeki hava bir patlayış halinde hızla boşaldı. Hava kabarcıkları küçücük balonlar gibi yüzlerine, gözlerine sürüne sürüne yukarı doğru çıkmaya başladı. Bunu acı bir boğuşma takip etti. Bunalan bilincinde bu acı ölüm değil, düşüncesi dalgalandı. Ölüm aratmazdı. Hayattı bu acıyan. Bu korkunç boğulma duygusu hayatın verdiği acıydı. Hayatın ona indirebileceği son darbeydi bu. Elleriyle ayakları cılız çırpınışlarla, kasılma hareketleriyle suyu çalkalayıp dövmeye başladı. Fakat o elleriyle ayaklarını ve onlara suyu çalkaltılıp dövdüren hırsı kandırmıştı. Çok derinlerdeydi artık. Bu ellerle ayaklar onu hiçbir zaman suyun üstüne çıkaramazdı. Bitap bir halde rüyamsı bir sanrı dünyasında sürükleniyor gibiydi. Her yanını renkler, ışıklar sarıp onu yıkadı, içini doldurdu. Neydi bu? Bir fener ışığı gibiydi ama beyninin içindeydi. Bu şimşek şimşek çakan parlak, beyaz bir ışıktı. Daha hızlı, gittikçe daha hızlı çakmaya başladı. Gümbürtülü, uzun bir ses çıktı. Ona sanki sonsuz bir merdivenden aşağı yuvarlanıyormuş gibi geldi. Dipte bir yerde karanlığa gömüldü. Hatırlayabildiği bu kadardı. Kopkoyu bir karanlığın içine yuvarlanıp gitmişti.